Hu Ying, sen nasıl geldin? Hu Ying, çocuk masum. Öfkeni ondan çıkarma. Çekil. Deng Huying. 10 yıldır yumurtlamayan yaşlı bir tavuk. Gelip burada yaygara yapacak yüzü hala var mı? Diz çök önümde. Oğluna benimle evlenmesi için yalvardığın zaman. Yüzün böyle değildi. İkiniz anne ve oğul. Babamın önünde ettiğiniz yeminleri köpeklere mi yedirdiniz? Hu Ying, yeminimi hatırlıyorum. Artık dışarıda kadın beslemeyeceğim. Sadece bir çocuk istiyorum. Lütfen bana bu iyiliği yap. Yavaş ol. Yavaş. Bak, çocuk ne kadar uslu. Adını Hevia Oyun koyduk. Senin yanında büyütsen. İleride sana da bakar, seni de uğurlar, ne güzel olur. Çocuğuma dokunma. Abla, yalvarırım, Shao'yu götürme. Daha çok küçük, annesiz yapamaz. Yalvarırım sana. Manyan, kalk hadi, yer soğuk, dikkat et vücuduna. Kalkmam. Abla kabul etmezsen, burada diz çökmüş kalırım. Hu Ying, yoksa... Manyang'ı da generalin konağına götürelim. Çocuk küçük, gerçekten de anasından ayrılamaz. Generalin konağına hangi sıfatla dönecek? Süt anne olarak. Hu Ying, bu ne biçim laf? Manyang ne de olsa Shao'nun öz annesi. Bence. Man Niang, He ailesine ilk erkek torunu doğurdu. Büyük emeği var. Bence onu eş statüsüne yükseltelim. Teşekkür ederim kayınvalide. Heng, bu senin de fikrin mi? Hu Ying. Manyang eş statüsüne yükselse bile. Seni asla geçemez. Sen asıl eşsin, anlayışlı ve cömertsin. Bırak da anne ve oğul ilişkisini sürdürsünler. Sözlerin gittikçe değersizleşiyor. Az önce bir daha asla karıyı almayacağını söylüyordun. Göz açıp kapayıncaya kadar ona eş mi yapacaksın? Ben... Manyang, kalk hadi, dikkat et. Çocuğa dikkat et. Abla, sen doğuramıyorsun. Tabii ki anlayamazsın. Bir annenin hislerini. Ben kız kardeşin, gösteriş meraklısı değilim. Kocanla da rekabet etmem. Sadece çocuğumdan vazgeçemiyorum. Seninle kan bağım yok, akrabalık kurmaya gerek yok. Ablanın içinde kırgınlık var. Anlıyorum. Ama 10 yıldır hamile kalamadın. Bu, kocanın soyunu kesmesine izin verilemez. Ben oğul doğurdum. Ama ben bununla övünmem. Sadece onun büyümesine tanık olmak istiyorum. Reşit olunca sessizce giderim. Ablanın anlayış göstermesini umuyorum. Deng Huying. Manyang, He ailesine bir varis verdi. Sen ona böyle hakaret ettin, gerçekten yanılmışım. Efendim, hanımım ona hiç hakaret etmedi. Açıkça o kendisi kavga çıkardı. Kısta, efendiler konuşurken senin gibi bir köle ne hakla konuşur. Gelin, onu alıp götürün, 20 asker sopası. Tamam. Kim cesaret edebilir? Deng Huying, sen bir. Gün boyu kılıç kalkanla dolaşmak ne biçim iş? Oğlum, silahını alın, götürüp iyice terbiye edin. Üst eğri olunca alt da eğri olur. Dışarıda kadın tutmaya nasıl cüret edersin diyordum. Meğerse iyi bir annen arkanı kolluyormuş. Büyüklere karşı silah kullanmaya cüret ettin. Sen ne biçim bir büyüksün? Hu Ying. Koca, seni cadı, ne yapmaya çalışıyorsun? Hanım, izin verin, 2 kelime söyleyeyim. Hangi erkek 3 karı 4 karıya istemez? Sen kendin doğuramıyorsun. Başkalarının eve girmesine de engel oluyorsun. Çok fazla. Aynen öyle. Evet. He Shengting, sen de mi böyle düşünüyorsun? Hu Ying, artık şımarıklığı bırak. Bu küçük mesele yüzünden aramız bozulmasın. Gözünde bu küçük bir mesele mi? Senden başka sadece Man Niang ile birlikte oldum. Tüm başkente baksan, benim kadar iyi bir erkek bulamazsın. Şükretmelisin. Baba, Kocacığım, baba, kocacığım, baba. kocacığım. Ne kadar acımasız bir kalbin var. 10 yıldır seninleyim. Sana bir kız bile doğurdum. Şimdi Du Man Niang'ı eve alacaksın. Beni unutacaksın. 10 yıl. He Shengting. Demedin mi? O senin kuzenin miydi?
Nasıl 10 yıl önce? Seninle birlikte oldu ve bir kız doğurdu. Kocacığım, ayrım yapamazsın. Beni de eve ALV. Sana mutlaka bir oğul doğuracağım. Evet, kocacığım. Bizi de eve ALV demedin mi? O savaşta ölen kız kardeşinin kardeşi miydi? Kardeşine bakacaktın. Nasıl yatağa kadar baktın? Bir de o var. O senin silah arkadaşının dul eşi. Seni küçük şeytan. Gerçekten insan değilsin. Hu Ying, açıklamamı dinle. Seni cadı. Nasıl cüret edip bu kadar insanın önünde beni döversin? İnan, seni boşarım. Sana söylüyorum. Bugün hepsini eve alacağım. İster kabul et, ister etme. General. Zaten böyle yapmalıydım. Hanım bu kadar mantıksız davranıyor. Alıştırılmamalı, kesinlikle alıştırılmamalı. Çoktan böyle yapılmalıydı. Ne hale getirildi? Ailenin şanına leke sürüyor. Madem öyle. Boşan. Sen ne dedin? Boşan? Bu nasıl mümkün olabilir? Bu kadarı da gerekmez bence. Boşanma belgesini çoktan hazırlamıştım. Sen imzala ve parmak bas yeter. Deng Huying, delirdin mi sen? Kısır olduğunu tüm başkent bilir. Ben hariç. Kim seni ister ki? Bunu senin düşünmene gerek yok. Huying, gerçekten bu kadar acımasız mısın? 10 yıllık. Karı koca duygusunu hiç mi düşünmüyorsun? İşte senin dediğin 10 yıllık karı koca duygusu bu mu? Gülünç, ben hep senin tarafından kandırılmışım. Bugün senin gerçek yüzünü gördüm. Huying. Deng Huying, seni iyilik yapan. Bırak oğlumu. Bağırmaya devam edersen onu bıçaklarım, inan. Hes Heng Ting, eğer bir erkeksen. Boşanma belgesini imzala, bundan sonra aramızdaki bağlar kopsun. Artık karı koca değiliz, kimi istersen evlen, kaç tane karıyı alırsan al. Kimse sana karışmaz. Ben, general, boşanıyorsak boşan, böyle bir dişi kaplan. Hiçbir şeye değmez, boşanıyorsak boşan, o zaman boşanalım. Evet, zaten bu hayat sürdürülemez. Kocacığım, Shao bekleyemez. Uğurlu saat geçiyor. Yeter. Deng Huying. Biliyorum. Sadece şu an anlayamıyorsun. Kabul edemiyorsun. Peki. Senin fikrini değiştireceğin günü bekleyeceğim. Ne baban ne kardeşin var. Çocuk da doğuramıyorsun. Birkaç gün sonra anlayacaksın. Bensiz ne kadar zor olacağını. Ver onu bana. Cunlan, al resmi daireye kaydettir. Tamam, hanımefendi. Haydi, hadi. Ne uğursuzluk. Seni yaşlı cadı, seni çoktandır tahammül ediyorum. Böyle yapmaya devam edersen. Şimdi seni bıçaklarım, inan. Ben... Öfkesi de büyükmüş. Ne marifetliymiş. Ben daha ona kızmadım. O önce kafa tuttu. Beyefendi, neden bugün General Viyu'nun bebeğinin 3. gün yıkama ziyafeti verdiğini generalin eşine söylediniz? Ne düşünüyorsun? Küçük insan. Onu biraz kışkırtmazsak nasıl ayrılmaya razı olur? Sahte bir adamın peşinde yıllardır koşuyor. Yorulmuyor mu hiç? Ama generalin karısının çocuğu yok, kocasının da karıyı almasına izin vermiyor. Li Yuan generalinden ayrılırsa, onu kim ister ki? Ben isterim. Vay, hanımefendi, döndünüz. Kabul levhasını indirin. Ne? Ne? İndir dedim. Hemen indir. Kimin hizmetçisisin sen? Ama damat bey. Artık damat yok, o gitti. Ne? Herkes geldi mi? Evet, küçük hanım. Herkes burada. Beyler, benim bir Yuan generaliyle ayrılığımızı. Artık duymuşsunuzdur. Şimdi adıma kayıtlı tüm işletmeler. Hes Heng Ting ile artık hiçbir bağ kalmadı. Tüm dükkanlara bildirin. Bundan sonra onun ve He ailesinin. Yiyecek ve harcamaları artık karşılanmayacak.
Ayrıca onun ve yaşlı H'nin tüm eşyalarını toplayıp paketleyin levhayla birlikte. Şehrin güneyindeki konağına gönderin. Küçük hanım, burası Li Yuan generalinin konağı. Kurallara göre sizin büyük generalin konağına dönmeniz gerekir. Burasının ne zaman Li Yuan generalinin konağı olduğunu bilmiyordum. Burası babamın 10 yıl önce bana verdiği çeyiz nasıl olur da? 10 yıl olduktan sonra. Heng Ting'in olur. Chung Wang, bu yıl kaç yaşındasın? Küçük hanım, 42 yaşındayım. Konakta 20 yıldır çalışıyorum. Sizinle çeyiz olarak geldim. Hafızan bu kadar zayıfsa 80 yaşında sandım. Tamam. Hadi hepiniz harekete geçin hava kararmadan önce. Temizlenecek eşyaları toplayıp paketleyin, hızlıca halledin. Li Yuan generalini takip etmek isteyen varsa buyursun gitsin. Evet. Küçük hanım, Chunyang'a ne oldu? Bu kadar bunamış olamaz ya. Kimin hizmet ettiğini bile bilmiyor. Görünüşe göre kalmasına gerek yok. Hey, bunları ve şunları hepsini dikkatlice paketleyin. Ha, dikkatli olun, kırmayın. Hepiniz durun. Gidin. Baş uşak, bunların hepsi küçük hanımın aldığı şeyler, götüremezsiniz. Paketle dedim, paketle. Küçük hanım sadece numara yapıyor. Generali korkutuyor. Sence ikisi gerçekten boşandılar. Söylüyorum ki, generali kızdırdın. Bunun sonuçlarına katlanamazsın. Ben ne olursa olsun. General falan umurumda değil. Hanımın hizmetindeyim. Onun çıkarlarını korumak zorundayım. Bu eşyalar götürülemez. Chunlei, üstüne çıkmaya mı çalışıyorsun? Seni bu konaktan kovabileceğime inanmıyor musun? Beni kovmaya ne hakkın var? Tek efendim hanımım. İyi davranışı kabul etmeyip kötüsünü mü istiyorsun? Dur. Hanımım, siz ne zaman geldiniz? İkinci Kahya, emirlere uymuyor. Ona bir ders vereyim. Hanımım, emirlere uymamazlık etmedim. Bu eşyalar generale ait değil. Ama baş Kahya toplamamı söyledi. Katılmadım. Birkaç söz söyledim. Kapa çeneni. Bunların hepsi generalin kullandığı şeyler. Hemen topla. General ve hanımım 10 yıllık bir ilişkiye sahip. Derin bir sevgi. Senin burada fitne ateşi yakmana izin verilemez. Chung Wang, sözlerimi. Buna yardım ediyorsun. Hanımım, bunu sizin iyiliğiniz için yapıyorum. Sizin yanınızda dayanak olacak bir çocuğunuz yok. Anne baba, kardeşleriniz de yok. Generalden ayrılabilir misiniz? Biraz yumuşayıp generale boyun eğsek. Bu mesele. Geçip gider. Heng Ting'i bu kadar seviyorsan. Onunla yaşamaya devam et. Chunlei, Efendim? bundan sonra sen bu konakta baş kahya olacaksın. Değerli eşyaları dikkatlice kontrol et, hiçbiri dışarı çıkamaz. Emredersiniz. Hayır, senin nankör. Defol git. Hanımım, bunu yaparak pişman olacaksınız. Daha fazla konuşursan sopayla öldürülürsün. Peki, siz bekleyin. Bekleyin. General, sonunda döndünüz. Bakın. Deng Huiying. Bu neyin nesi? Hanımım, sizi bir an bile daha görmek istemiyor. Bu yüzden hemen ayrılığı netleştirmek gerek. Seni küçük afacan, sivri dilli. Elimde olsaydın, derini yüzerdim. Oğlum, bu alçak hizmetçiyle ne konuşuyorsun? Hemen, sandıkları aç. Bu zehirli kadının, değerli eşyalarımızı çalmasına izin verme. Hepsi bizim He ailesinin. Anne, bırak. Bir zamanlar eşti. Bunu ona bir tazminat sayalım. Kocacığım, bu nasıl olur? Şaomuz daha küçük. Paraya ihtiyacımız çok. Bu eşyalar ileride. Ona kalacak. Nasıl olur da bir yabancı taşınabilir? Evet, efendim. Bizim Iojao birkaç yıla kalmadan evlenecek yaşa gelecek, ona çeyiz hazırlamalıyız. Ah, efendim. Sadece iki ablayı düşünüp bizim çocuğumuzu ihmal edemezsin. Tamam. Aç. Ah. General. Bu. Seni şirin şey. Generalin sözü mü geçmiyor? General. Bu. Ben hallederim. Ah, oğlum, bak. Giysilerimi bile çalıyor. Oğlum, seninkilerde. Gitmelerine izin vermemeliyiz. Polise haber ver. Kesinlikle polise haber verilmeli. Garip. Deng Huiying parayı hiç önemsemez.
Bunları nasıl isteyebilir? Kapı levhasını bile söktün. Deng Quing, kapı levhasını bile götürecek misin? Wing, yine giysilerimi götürmek istiyor. Hem giysilerimi götürmek istiyor, hem de General Konağı'nın kapı levhasını. Ne oluyor? Eşyaları görüp beni mi düşünüyorsun? Eşyaları görüp düşünmek mi? Annen seni doğururken. Beynini göbek bağı salıp kesmiş. Sadece deri kalmış. Burada cilalanıyorsun. Deng Wing, sen kaba ve terbiyesizsin. Söylüyorum, bir gidersen, esas eş statünü koruyamayabilirsin. Kim gideceğimi söyledi. İşte bu kadar. Wing, kocan biliyordu ki. Beni özlüyorsun. Gidecek olan sensin ve yaşlı annen. Ve bu dışarıdaki kadınların. Sen, Gelin. Onları dışarı atın. Ve bu kutulardaki çöpleri de birlikte atın. Elimi bilesinler. Ne? Beni kovuyor musun? Bundan sonra buradan geçerken yolu değiştirin. Yoksa her gördüğümde döverim. Deng Wing, sabrımın bir sınırı var. seni zehirli kadın. Burası Wiyu'nun general konağı. Nasıl olur da senin gibi zehirli bir kadın alır? Kesinlikle. Yaşlı hanım, burası benim çeyizim. 10 yıl önce oğlun sadece küçük bir subaydı. Bu 4 avlu güçlü alabilir miydi? Bu kuşun yuvasını işgal eden güvercin uzun süre kaldıktan sonra. Gerçekten indi diyerek fazla. Sen. Sadece bu ev değil. Takılarım, altınlarım, gümüşlerim. Hepsini zimmetine geçirdin. Hiç utanmıyor musun? 10 yıllık evlilik, siz anne oğul üzerinizdeki her şey. Hangisini ben almadım size? Oğlunun maaşı hep dışarıda bir ev tutmak için harcanmıyor mu? Demek bütün bu aile bir kadının sırtından geçiniyormuş. O zaman Bayan Deng'i suçlayamayız. Evde onun, kovulmayı hak ettiniz. Biliyordum. Bir kez umudunu kırdığımda herkesten daha acımasız olur. Ekselansları, Bayan Deng'le gerçekten evlenmek mi istiyorsunuz? Ama bütün başkent onun bir dişi kaplan olduğunu biliyor. Dişi kaplan ne olmuş? Ben dişi kaplanları severim. Haydi, beni saraya it. Saraya niye gidiyorsunuz? İmparatordan evlilik izni almak için. Gitmiyor musunuz? Polis çağırmamı bekliyorsunuz. Ah, anne, hadi önce gidelim. Niye? Ona bu kadar kolay kaçmasına izin mi vereceğiz? Ah, bu iş büyürse, o müfettişler. Belki de beni mecliste şikayet ederler. Ah, biraz sakin olun. Tamam, hadi gidelim. Ne bakıyorsunuz? Hiç kavga görmemiş misiniz? Tunlan, bazı değerli hediyeler hazırla. Babam hayattayken iyi ilişkiler içinde oldu. Birkaç amcayı ziyaret etmeye gideceğiz. Özellikle de müfettişlik bürosundaki Wang amcayı. Essington'in dışarıda bir ev tuttuğunu. Ve benimle boşandığımızı onlara anlat. Hanımefendi, bunu yaparak neyi planlıyorsunuz? Onu şikayet edip bitireceğim. Kim geç kaldı? Ben, Hessington, sabah divanına geç kaldım. Lütfen affedin, majesteleri. General He her zaman dakiktir. Bugün ne oldu? Üstelik kıyafetleri de düzgün değil. Ah, eskiden eve yakındım. Hizmetkarlar da çoktu. Şimdi uzakta yaşıyorum. Yanımda hizmet eden kimse yok. Ben, majesteleri, uzak diyar generalini şikayet etmek istiyorum. Özel ahlakında kusur var. Dışarıda 5 metresi var. Gayrimeşru çocukları oldu. Üstelik alenen eşinden boşandı. Bu tam bir yüzsüzlük. Devlet memuru olmaya layık değil. Majesteleri, Bay Wang haklı. Uzak diyar generalinin eşi. Kuzey muhafız generalinin kızıdır. Deng ailesinin tüm erkekleri. Savaşta öldü. Şimdi, Deng ailesinin kızına böyle. Zulmediliyor. Babasının ve ağabeylerinin ruhları nasıl huzur bulsun? Lütfen majesteleri, Bayan Deng için adalet sağlayın. Majesteleri, ben masumum. Ben boşanmak istemedim. O Deng Quing, o. Hoşgörüsü yok. General He, yanılıyorsunuz. Yıllardır dışarıda. Deng Hanım'dan başka eşim olmadığını söyledim. Majesteleri bile senin yalanlarına kanmış. Seni duygusal ve sadık biri sanıyordu. Ama yıllar önce birden fazla metres tutmuş, hatta çocukların bile olmuş. General He,
Bu krala ihanettir. Majesteleri, kasıtlı saklamadım, sadece. Evde huzursuzluk çıkmasından, onun öğrenip kavga çıkarmasından korktum. Bu yüzden doğruyu söyleyemedim, üstelik. Huying yıllardır hamile kalamıyordu, ben. Sadece bir oğul istedim. Majesteleri. General He bu yıllar boyunca her gece evde kalmadı. Ordugahta kaldığını söyledi. Ama aslında karısından gizli kaçamak yapıyormuş, evde kalmadığın için. Karın nasıl çocuk doğursun? Bence General He kasıtlı yapıyor. Demek böyleymiş, Hesengting. Seni alçak, sadık karına kötü davranmakla kalmadın. Onun hasta olduğunu da kötüledin, insan mısın sen? Doğru, kaçamak yapman yetmezmiş gibi. Metresinin oğluna vaftiz ziyafeti verip herkese duyurdun. Tam bir ahlaksızlık. Lütfen majesteleri onu cezalandırsın. Yüzsüz, utanmaz. Seni bir tekme atıp öldüresim geliyor. Cezalandırılmalı, bu ne cüret. Harika, bu dedikoducular nihayet hedef değiştirdi. Artık beni eleştirmiyorlar. Hesengting. Burada, ahlaksız davranışların, yolsuzlukların nedeniyle bugünden itibaren Yunci komutanı rütbesine indiriliyorsun, ahlakını düzelt. Majestelerinin lütfuna teşekkür ederim. Prens Ning, lütfen durun. Ne oldu? Prensim, sizinle bir düşmanlığım yok, neden bugün? Sürekli beni hedef aldınız. Özel olarak özel hayatımı araştırdınız. Çok yakında öğreneceksin. Hanımefendi. Neden bu kadar telaşlısın? Birisi kavga çıkarmaya geldi. Hayır. Kraliyet fermanı geldi. Ferman, ne fermanı? General Viyu'nun Güney şehirdeki hem malikanesine götürmesi için. Majestelerinin yanındaki Fuang Efendi bizzat geldi. Özellikle sizin karşılamanızı istedi. Ah, Ulan efendi. Denk Hanım, uzun zaman görüşemedik. Uzun zamandır görüşemedik, majestelerinin ne emri var? Tebrikler Bayan Denk, büyük bir müjde. Fermanı alın lütfen. Göğün iradesiyle, İmparator ferman buyuruyor ki, merhum Kuzey Muhafız Generali, Deng Tong'un kızı Deng Huying, erdemli, güzel ve cesur, kadınlar arasında bir kahraman. Ana kraliçe ve ben bunu duyunca çok memnun olduk. Şimdi, Ning Wang 29 yaşında, evlilik zamanı geldi. Erdemli bir kadın seçip onunla eşleştirmek gerek. Ben göğün iradesine uyarak, özellikle Deng Huying'i, Ning Wang Shaoce'ye eş olarak veriyorum. Baş eş olacak. Umarım ikiniz aynı yürek, aynı erdemle birbirinize saygı gösterir, ülkenin lütfunu birlikte yaşarsınız. Buyruk böyledir. Ben, Ning Wang'a mı evleneceğim? Efendi hadım, bir yanlışlık olmasın. İmparatorluk fermanı nasıl yanlış olur? Bayan Deng, lütfen hemen fermanı alın. Büyük düğün günü geldiğinde. Resmen Langfei unvanınız verilecek ve kraliyet vade kayıtlarına işlenecek. Efendi hadım, açık konuşalım. Bana biraz ipucu ver. Bu Ning Wang majestesi, imparatoru mu gücendirdi acaba? İmparator onunla dalga mı geçiyor? Bayan Deng, şaka yapmayın. Ning Wang ile imparator. Aynı anneden kardeşler. İlişkileri çok iyi. Efendi hadım, bana onunla evlenme fermanı verilmesi, bu doğru mu? Bayan Deng, sizin şansınız daha yeni başlıyor. Hanımefendi, bu çok büyük bir müjde. He ailesi anne ve oğul kendini çok beğeniyor. Sürekli he ailesi olmadan yaşayamazsın diyorlar. Artık gelecekteki Ning Wang Fei'siniz. Onları korkudan öldürürsünüz. Tuhaf, gerçekten çok tuhaf. Ning Wang, ana kraliçenin en büyük oğlu. Çocukken felç geçirip bacakları tutulmasaydı, büyük ihtimalle imparatorluk tahtı onun olurdu. Buna rağmen yakışıklı ve yetenekli biri. Peki ya ben? Ben doğuramıyorum, daha yeni boşandım.
Bana onunla evlenme fermanı verilmesi mantıklı değil. Acaba Ning Wang majestesi sizi bizzat mı istedi? Ah, bu nasıl mümkün olabilir ki? Hanımefendi. Ning Wang majestesi geldi. Ah, Çabuk, hepiniz çabuk olun. Şuraya koyun. Arkadakiler çabuk takip edin. Hafifçe kaldırıp koyun, sakın kırmayın. Ning Wang majestesi. Bu nedir? Evlenme fermanını aldınız mı? Özellikle nişan hediyelerini getirmeye geldim. Vay canına. Bu kaç takım nişan hediyesi? Bayan Deng, bu hediyelerin listesi. Toplam 120 takım. Lütfen bir göz atın. Ying kardeşim, kraliyet majestesini içeri davet etmeyecek misiniz? Buyurun içeri. Yavaş yürüdüğü için bacak sorunu olduğu anlaşılmıyor. O Ning Wang majestesi, benim durumumu. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Biz pek uygun değiliz. Ying kardeşim, benim sana layık olmadığımı mı düşünüyorsun? Ah, majestesi yanlış anladı, ben size layık değilim. Kısırım ve boşanmış bir kadınım, Ning Wang'ın eşi olamam. Ning Wang'ı utandırırım, lütfen tekrar düşünün. Her zaman Ying kardeşimin kadın kahraman olduğunu duyardım. Erkeklerden geri kalmaz. Neden hala toplumun görüşlerini önemsiyorsun? Kısır olmak ne önemi var? O zaman çocuk yapmayalım, boşanalım. Bu senin kötü bir eş bulman. Senin ne suçun var? Yoksa Ying kardeşim beni beğenmiyor mu? Majestemin topal olmasından mı rahatsız? Hayır, majestesi yanlış anladı. O zaman kabul ediyorsun. Çok güzel. Ying kardeşimle evlenebileceğim için çok mutluyum. Gelecek ayın 18'i düğün günümüz. Ying kardeşimi bizzat gelip alacağım, gelinliği. Sarayın terzihanesi dikecek, endişelenme. Ning Wang 30'una yakın ama kadınlara yaklaşmıyor, söylentilere göre iktidarsızmış. Acaba doğru mu? Deng Huying, dışarı çık seni. Sen alçak ve utanmazsın, oğlumu görevden aldırdın. Yüzün yok da dışarı çıkamıyor musun? Herkes gelsin bir baksın, bir görsün. Bu Deng Huying. Oğlumla 10 yıl evli kaldı. Kısır. Şimdi de suçlu suçsuzu şikayet ediyor. Oğlumu görevden aldırdı. Böyle zehirli bir kadın. Yıldırım çarpmalı değil mi? Sizce de öyle değil mi? Küçük hanım, sonunda geldiniz. Bu he karısı sürekli. Kapımızın önünde bekliyor gitmiyor. Ne imparatordan memnun değil misin? Ben ne zaman söyledim? Oğlunun görevden alınması imparatorun kutsal kararıydı. Burada davul zurna çalıp gürültü yapıyorsun, kinayeli sözler söylüyorsun. İmparatoru şikayet ediyorsun. Sen, saçmalama, senin yalanların yüzünden. O kadar çok insan doğruyu yanlıştan ayıramadı. Senin için çıktı, sana söylüyorum. Oğlumdan ayrıldın, artık kimsenin istemediği süprüntüsün. Küstah, küçük hanımım artık gelecekteki Ning Wang eşi, senin hakaret edebileceğin biri değil. Ay, gelecekteki Ning Wang eşi mi? O Ning Wang kör olmuş. Senin gibi yumurtlamayan bir tavuğa mı bakıyor? Gelecekteki Ning Wang eşi ha? Ben mi? Ben imparatoriçe miyim? Kavga arayan gördüm de ölüm arayan hiç görmemiştim. İmparatoriçe bile taklit ediyorsun. Kaç tane kafan var kesilmeye yetecek? Tunlan. Evet. Ay, zorbalık bu. Gelin kaynanasını dövüyor. Bu dünyada adalet kalmadı mı? Kanun yok mu artık? Sizce de öyle değil mi? Anne, ah anne. Bana kötü davrandı. Deng Huying. Ayrılmak, eşlik bağını düşünerek sana biraz yüz veriyor. Düşün taşın,
Kadınlık erdemlerini öğren diye. Sen ne yapıyorsun? Hala aynısın. Daha da beter olmuşsun. Hem kaynanayı dövmeye cüret ediyorsun. Gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattın beni. Sanırım birkaç kadeh içki içip kendini kaybetmişsin. Eğer iyice düşünüp taşınmazsan, benimle barışmayı aklından bile geçirme. Oğlum, böyle kural bilmeyen, akla ermeyen biriyle barışmak neymiş? Gelecek ayın 18'inde Manyang ve 3. gelin eve gelecek. Biri asıl eş, biri de ikinci eş, pişman olsun diye. Duydun mu? Gelecek ayın 18'i, son şansın. Ondan sonra geri gelmek istersen, ancak karıya olabilirsin. Gelecek ayın 18'inde. Ne kadar da tesadüf. Ne tesadüfü? Gelecek ayın 18'inde. Ben de evleniyorum. Kadınlar çok nazlı. Şimdi seni avutmak için boyun eğmek istemiyor. Hırlı gelecek ayın 18'ini bekleyip bana gelmek istiyor. Pekala. O zaman bir ziyafet verip, eş ve cariyeyi aynı anda almamı kutlayacağım. Kim sana gelirim dedi. Bana gelmezsen, kime gelirsin ki? Majesteleri, hanımımla Ning prensini nişanladı. Gelecek ayın 18'inde hanımım ve prensin düğünü var. Ne dedin sen? Tüh, kimsenin istemediği bir süprüntü. Ning prensine mi gelmek istiyor? Rüyanda gör. Ning prensinin statüsü ne kadar yüksek. Terk edilmiş bir kadınla mı evlenecek? Ah, gülesim geldi. Deng Huying, başka bir erkeği kullanıp beni kandırmak istiyorsun. Ama Ning prensini bahane etmemelisin. Eğer bunu duyarsa, seni rahat bırakmaz. Prens nişanlık hediyelerini bile gönderdi. Hanımımıza çok iyi davranıyor. Seni kıskandırmak için söylüyorum. Kendini fazla övme. Kişisel eşyalarını nişanlık hediyesi diye sunuyorsunuz. İnsanlar sizi güler. Eğer o Ning prensine gelebilirse, kafamı keserim. Top diye teperim. O halde bekliyorum. O zaman eğer kafanı getirmezsen. Sen o pislik herifsin. Deng Huying bu karakterin. Benim yüzümden şımarıksın bugün. Sana iyice dersimi vereceğim. Tamam. Çok harika. Ne kadar iyi dövüşüyorsun. Uzun zamandır pratik yapmıyordum, biraz el alışkanlığım kaybolmuş. Ama senin gibi bir işe yaramaz için yeter de artar. Sen. Oğlum, Alt vücut dengesiz, adımlar kararsız. Hengting aşırı zevk düşkünlüğün. Vücudun zayıflamış, beni bile yenemiyorsun, orduya nasıl komuta edeceksin? Bugün çok içtim, gerçek gücümü gösteremedim. Yoksa sen bir kadın olarak beni nasıl yenebilirdin? Anne hadi gidelim, bu cadıyla uğraşmayalım, gidelim. İçimdeki öfke, keşke o zamanlar kör olmasaydım. Bu malı beğenecektim. Anne çay iç. çay içecek halim yokça dünyada çok iyi kız var. Neden illa o Deng Huying olmak zorunda? O çocuk bile doğuramıyor gelecekte Ning prensliğin. Soyun tükenmez mi? Anne oğlun sadece onu seviyor. Oğlun ondan başkasıyla evlenmeyecek. Ben kabul etmiyorum. Eğer anne kabul etmezse, oğlun ömrümü yalnız geçirmeyi tercih eder. Sen. Onunla evlenmek istiyorsan tamam, o zaman anne sana birkaç tane daha doğurgan iyi kız seçer, hepsini birden eve getiririz. En azından soyun tükenmesin. Hayır, oğlun sadece onu istiyor. Anne, yoksa oğlunun Hengting'in kaderini takip etmesini mi istiyorsun? Biz kraliyet ailesiyiz, onun daha önce evlenmiş ve çocuksuz olmasını umursamıyoruz. Onun seçme hakkı ne, henüz evlenmediler bile. Seni avucunun içine almış. Sen onu bu kadar şımartmamalısın. Anne, oğlunun karakterini biliyorsun. Beni zorlama. Peki yarın onu saraya çağır, bu kızı. Uzun yıllardır görmedim, onunla güzelce konuşayım. Anne.
Onu yer miyim sanki? Çirkin gelin bile kayınvalidesini görmek zorunda. Yoksa benimle onun ömür boyu görüşmemesini mi istiyorsun? Tamam. O zaman ona önceden haber vereyim. Tabii ki. Ona kötü davranamazsın. Hmm. Ah, canım acıyor. Hırsızlık yapmana izin vermem. İçeriden dışarıya ihanet etmene izin vermem. Bunu patlatmadan bırakmayacağım. Hanımefendi, lütfen bağışlayın. Hepsi yaşlı hanımın emirlerini yerine getiriyordum. Mecbur kaldım. Hanımefendi. Eskiden konaktayken sen hep o yaşlı cadıya yardım ederdin. Bana kötü davranırdı. Onu cezalandırırken seni unutmuşum. Seni cezalandırmayı unutmuşum. Bu kadar sert ve acımasızsın. Ning Wang'ın öğrenip kaçmasından korkmuyor musun? Onu korkutup kaçırmayacak mısın? MPH görse ne olur? Bu benim general konağının iç işlerini hallederken. O karışabilir mi? Defol. Gelin onu götürün. Evet. Wang Ye, bakın, o tam bir cadı. Böyle bir kadınla evlenirseniz evinizde huzur kalmaz. Wang Ye. Nasıl girdin? Deng hanımefendiye cevap veriyorum. Küçük biri duvardan atlayıp geldi. Wang Ye kapıyı açtı. Konaktaki bu işe yaramazlar, hiç fark etmemişler. Wang Ye, az önce hizmetkarları cezalandırışımı gördünüz. Ben her zaman böyleyim. Wang Ye dayanamayacağınızı düşünüyorsanız, şimdi nişanı bozmak için hala zaman var. Ne zaman nişanı bozacağımı söyledim. Az önce elin acıdı mı? Hesengting ve annesi. Sana kötü davranıyorlar. Tam olarak değil. O yaşlı kadın bana kızdı. Oğlunun görevini kaybetmesine benim neden olduğumu düşünüyor. Oğlu görevini kaybetti. Görünüşe göre hala beni hiçe sayıyorlar. Benim prensesime bile kötü davranıyorlar. Sadece kırsalda cahil bir kadın o karakterde. Zenginlik ve lüksü kaldıramaz eğer o karışmasaydı. İşler bugünkü duruma düşmezdi. Ying. Hala onu düşünmüyorsun. Değil mi? Neyini düşüneyim? Sadece çöp, kirlenmiş bir şey. Kim isterse alsın. Hala çocukken olduğu gibi doğalsın. Çocukluk günlerini aslında hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum yeter. Küçükken en çok bana yapışırdın. Hatta büyüyünce bana evleneceğini söylerdin. Ne yazık ki sonra Deng General ile sınıra gittin. Bir daha Pekin'e döndüğünde başkasıyla evlenmiş olacaksın. Hatırlamıyorum. Yardım edin, neden bana böyle hüzünlü bir bakışla bakıyor? Ben kötü bir kadınmışım gibi hissettiriyor. Yarın İmparatoriçe seni saraya çağıracak. Beni uyarmak mı istiyor? Ying, sana ne derse desin. Ben seninle evlenmeye karar verdim. Eğer hoş olmayan sözler söylerse, onları duymazdan gel, ciddiye alma. Evlilik konusunda gerçekten hiçbir esneklik yok mu? Ying, ben geleneksel bir adamım, evlilik kararı verildi. Kararımı geri almam. Ancak, eğer sağlık durumumdan dolayı beni hor görüyorsan, o zaman seni daha fazla rahatsız etmem. Ah, benim gibi bir adamı kim ister ki? En kötüsü, hayatımı yalnız geçiririm. Tek başına. Nasıl olur? Wang Ye'nin görünüşü ve yetenekleri üst düzey. Pekin'de size hayran olan kızlar çok. Siz de dahil misiniz? Bu konuda Ying gerçekten beni hor görüyor. O zaman yaşamanın anlamı ne? hayır, hayır.
Ben evlenirim, Wang ile sizinle evlenirim. İmparatoriçe konusunda bir çözümüm var, bana bırakın. Ying, en iyisi olduğunu biliyordum. Neden bana tuzak kurulduğunu hissediyorum. Bu düşük kadın imparatoriçeyi selamlıyor, imparatoriçeye sonsuz refahlar diler. Ayağa kalk, otur. İmparatoriçe hanımefendi, 10 yıldan fazla süredir sizi görmedim. Nasıl hiç değişmediniz? Hatta geçmişten. Daha zarif ve asil görünüyorsunuz. Birkaç güzel söz söylediğiniz için sizi kabul edeceğimi sanmayın. Size dürüstçe söyleyeyim, imparatorun fermanı olsa bile. Onunla evlenmenize asla izin vermem. İmparatoriçe Ning Wang ile evlenmek istediğimi mi düşünüyorsunuz? Bu düşük kadın daha yeni boşandı. Böyle yüksek bir evlilik. Kesinlikle dedikodulara yol açar. Bu düşük kadının da baskısı çok büyük. Nasıl? Hala memnun değil misin? Hayır hayır, memnun değilim demiyorum. Baskı olsa da düşündüm mü? Zorlukların üstesinden gelmeye karar verdim. İmparatoriçe, bunun nedenini biliyor musunuz? Neden? Elbette bunun nedeni majesteleri, sizsiniz. Ben. Ben miyim? Ben küçükken akılsızca davranır, sarayda yaramazlık yapardım. Siz beni sadece cezalandırmakla kalmadınız, bana tatlılar bile verdiniz. O zamandan beri biliyordum ki siz en nazik ve iyi kalpli bir yaşlısınız. Kişisel duygularımı konuşacak olursak, ben doğal olarak sen gibi bir çocuğu seviyorum. Eğer dışarıdakiler bunu öğrenirse, bu evlilik için seni öveceklerdir. Ey büyük Ali, sahip vaziyetinizde nasıl iyi davrandınız diye. HMM. Doğru söylüyorsun ya, başkası olsaydı. Benim kadar anlayışlı olmazdı. Elbette öyle. Benim eski kayınvalidem bakın. Her gün boşanma konusunu açıp beni küçük düşürüyor. Sizin gibi iyi bir kayınvalideye rastlamak. Bizim eski Deng ailesi için gerçekten büyük bir şans. Sizin evliliğinize elbette karşı değilim. Sadece çocuk konusu, senin beden. Daha önce doktora gittin mi? Gittim, benim sağlığım gayet iyi. Ama hangi aşamada sorun oldu bir türlü anlayamadım. Böyle yapalım. Sen ve Ning Prens önce evlenin. Eğer evlendikten sonra hala hamile kalamazsan, o zaman ona 2 kariye daha bulayım. Nasıl olur? Ben kabul ediyorum. Nasıl kabul edersin? Kızmıyor musun? Kavga etmiyor musun? Majesteleri bir anne olarak evladını çok seviyor. Ailesinin çoğalmasını istemesi de çok doğal. Ben eş olarak çocuk veremiyorsam, doğal olarak kocam için düşünmeliyim. Evet. Benim tahmin ettiğimden çok daha anlayışlısın. Bravo. Sen iyi bir kızsın. Ben kabul etmiyorum. C. Görevde değil misin? Neden Dali Tapınağı'na gitmedin? Buraya ne diye geldin? Korkuyor musun ki gelinimi yiyeceğim? Anneciğim, ben kariye istemiyorum. Ying zaten kabul etti. Onun kabul etmesi sayılmaz. Ying, benimle dışarı gel, seninle konuşacaklarım var. Anneciğim, biz şimdi veda ediyoruz. Majesteleri, ben de veda ediyorum. Gidin, gidin. Prens, ne oldu size? Az önce kraliçe annem birini gönderdi. Neden reddetmedin? Sadece prense, kraliçeyi evliliğimize ikna etmeye söz verdim. Kraliçe nihayet yumuşadı, hizmetçi kız meselesine gelince. Sorun olmaz, değil mi? Hesenking'in başka kadın olunca. Çok öfkelendin. Ama benim etrafımda başka kadın olup olmadığına aldırış etmiyorsun. Ying, yoksa... Ben bu kadar önemsiz miyim? Öyle demek istemedim. Ying, kalbim kırıldı. Ağzınla bana evet desen de, içinden 100 kere hayır diyorsun. Değil mi? Yoksa bana ve Hesenking'e. Neden eşit davranmıyorsun? Prens, senden bağırıp çağırmamı mı istiyorsun? Siz erkekler 3 karı 4 kız arkadaş sevmez miydiniz? O Hesenkting daha önce. Hayatında sadece ben olacağını söylemişti ama sonunda. Beni çok sıkı buldu, hatta bana kırıldı. Ondan farklıyım, Ying. Sensiz kimseyle evlenmem. Yoksa bu kadar yıldır. Neden yalnız kalabildim? Prens.
Düşünüyorum da sen bir prenssin, hem de çok iyisin. Benim yüzümden soyunu devam ettirmeni geciktiremem. Ying, sadece seni istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben eve gidip çamaşır toplayayım. Ters yöne gidiyorsun. Biliyorum. Ying, acelem yok. Önümüzde uzun günler var. Kuzey sınırına gönderilecek kışlık giysiler hazır mı? Hanımefendi merak etmeyin. Depodaki 5000 takım kışlık hazır. Partiler halinde gönderilecek. Bu yıl geçen yıllardan daha erken soğudu. Yoldakileri biraz hızlandırın. Tamam. Hey, ihtiyar kadın, hiç mantıklı değilsin. Bu kadar kışlık aldın. Ama para vermedin. Geri ver onları. Ne gürültüsü bu? Dışarıda bir tartışma var gibi. Sana söyledim. Jongrel mahallesindeki denk konağına git. Orada sana öderler. Para vermeyecek değiliz. Sadece biraz borçlandım. Olmaz. Herkes senin gibi olsa. Rastgele bir konak adı verip malı alıp giderse, biz nereye gidip alacağımızı isteyelim? Ben büyüğün generalin annesiyim. Senin şu birkaç kuruşun için mi hırsızlık yapacağım? Hava birden soğumasaydı, senin bu eski püskü giysilerini ister miydim? Olmaz. Onları bana geri ver. Geri ver. Ne bu gürültü patırtı? Ver onu bana. Efendim, sonunda geldiniz. Bu yaşlı kadın. Dükkanımızdan kıyafet aldı, parasını ödemedi. Kolsak da gitmiyor. Ah, sen bu zehirli kadın da buradasın ha. Hep senin yüzünden. Dışarıda rezil oldum. Hadi, hemen hesabımı öde. Hanımefendi, acaba bu sizin eski kayınvalideniz mi? Evet, o. Deng Huying, bu dükkan. Yoksa senin mi? O zaman ne güzel. Bana uygun bedendeki hazır giysileri seçip evime gönder. Oğlumunkileri de. Kışı geçirmemi geciktirirsen derini yüzerim ben. Kimmiş maymun oynatan? Meğer sensin. Yüzsüz ihtiyar. Ne oldu? Evde kazan kaynamıyor mu? Yoksa doğuştan mı dilencilik ağzın var? İnsan görünce dilenmeye mi başlıyorsun? Deng Huying, ben senin kayınvalidenim. Bana nasıl küfredersin? Sadece küfretmekle kalmayacağım, döveceğim de seni. Beben, bana bir dokunursan doğru saraya şikayet ederim. Başına öyle bir iş açarım ki. Hanımefendi, yakında Ning Prensi ile evleneceksiniz. Bu iş saraya taşınırsa, sizin için iyi olmaz. Kim kendi elimle yapacağım dedi. Git başkent yönetim ofisine söyle. Li Yuan generalin annesi. Burada borcunu ödemeden kavga çıkarıyor, çalıp parasını vermiyor. Tamam, Seni saygısız. Kayınvalideni tutuklatmak için nasıl polise haber verirsin? Oğlumun seninle evlenmesine izin vermeyeceğim. Seni ihtiyar. Burada kavga çıkardın, şimdi de gitmek mi istiyorsun? O kadar kolay değil. Hadi ip getirin. Onu bağlayın. Deng Huying, bırak beni. Bırak. Deng Huying, sen insan değilsin. Nasıl olmuş da senin bu kadar acımasız olduğunu daha önce fark etmemişim. Eskiden aile huzuru için elimden geldiğince katlanırdım. Ama şimdi düşünüyorum da ne katlanmasıymış. Katlandıkça katlandım. Seni şımarttım ihtiyar, şımardın da şımardın. hanımefendi, memurlar getirildi. Polise kim haber verdi? Efendiler, ben haber verdim. Bu bayan He. Dükkanımdan bir şeyler çaldı, çalışanlarım yakaladı. Aslında olayı büyütmek istemezdim. Ama o sadece parasını ödemekle kalmadı, gücüne güvenip bizi ezmeye kalktı. Li Yuan generalin annesi olduğunu söyledi. Ben öyle bir şey demedim.
İmparator çoktan ferman çıkardı. He Shengting'in rütbesini düşürdü. Ama o hala gösteriş yapıp dolandırıcılık yapıyor, umandırıcı yapılanıyor. Büyük saygısızlık bu. Merak etme Madame Deng. Böyle davranışlara asla göz yummayız. Hemen götürüp 20 sopa atacağız. Böylece aklını başına alır. Teşekkür ederiz. Götürün. Emredersiniz. Hadi. Bırakın beni. Oğlum sizi affetmeyecek. Bırakın beni. Canım acıyor. Anne, ne oldu sana? Oğlum. O lanet olası Deng Huiying. Beni tutuklatmaya cüret etti. Üstüne 20 sopa yedirdi. Kıçım parçalandı resmen. Hemen bir doktor bul da bana baktır. Çabuk. Hemen bana doktor bulun. Peki, hepiniz ölü müsünüz? Annem bu halde. Doktor çağırmadınız mı daha? Efendi, evin hesabında. Bir kuruş yok, karşılayamıyoruz. O zaman Manyang'dan isteyin. Madame Du vermiyor. Onu buraya getirin. Aramaya gerek yok. Manyang, önceki maaşım. Sana vermedim mi? Hemen biraz para verdi. Anneme baktıralım. Bu sabah 20 tael vermedim mi? Hiç kalmadı mı? Anne, para nerede? Nereye koyduğumu unuttum. Biraz daha versin. Olur biter. Ben de nereye koyduğumu unuttum. Mecbur kalırsak, annen biraz dayansın. Seni zehirli kadın. Bana karşı mı geliyorsun? İnan ki. Oğluma seni boşattırırım. Kocacığım. Maaşın bu kadar. Çocuk büyütmenin her yeri para istiyor. Üstelik evdeki hizmetçilerin masrafları çok büyük bir tutar. Ben gerçekten gelir gideri karşılayamıyorum. Anne, lütfen naz yapma. Para nerede? Al al al. Efendi, mutfakta pirinç un kalmadı. Hemen alın o zaman. Dur dur. Pirinç un benim paramla alınmaz. Man Niang ödesin. Param yok. Ben oğlumun 10 yıllık maaşını sana verdim. Hala fakirim diye ağlamaya yüzün mü var? Doğru söylüyor. Man Niang. Geçen yılların parası nerede? İyi. Siz ikiniz bana karşı mı birleştiniz? En fazla oğlumu da alıp giderim. İkimiz ayrı yaşarız. Man Niang. Asla gitme, gitme Duman Yang'ın yanına. O bir metres. Şimdi benim başıma bile çıkıyor. Yine de Huyingi'yi. Beni hiç endişelendirmiyor. Sen de o Deng Huiying'in yanına gitme asla. Beni bu hale getiren o. Anne. Huying aşktan nefret ediyor. Sadece bize kızgın. Düşünsene, o beni o kadar çok seviyor ki, başka bir kadınım olduğunu öğrenince. Elbette kabul edemez, bu anlaşılabilir bir şey. Anne, unutma, bu 10 yıl boyunca.
Huying bizden hiç para almadı. Yiyip içtiklerin, kullandığın her şeyin en iyisi değil miydi o sağlayan? Doğru söylüyorsun ha. Tamam, tamam. Yeter ki yere diz çöküp benden af dilesin. Ben de onunla uğraşmayacağım. Sizin yeniden evlenmenize izin vereceğim. Ne kadar bağışlarsın anne? Hemen gidip onu yatıştırayım. Erken dön, kıçım ağrıyor. Prens, neden buraya geldin? Saraydan terziler getirdim. Senin için ölçü alsınlar. Gelinlik dikecekler. Tamam, içeri gelsinler. Bayım, kötü haber. O Hesengting yine seni görmeye geldi. Nasıl yine geldi? En sevdiğin kabuklu ekmek getirdiğini söylüyor. Kabuklu ekmek getirdi. Tamam, gideyim onunla görüşeyim. Ying. Prens, lütfen bir dakika burada bekle. Bugün onu öldürmezsem, soyum denk olmasın. Huying, sonunda çıktın. Biliyordum ki. Beni görmeden durmazsın. Bak, sana kabuklu ekmek getirdim. Çok uzun sıra bekledim, ancak alabildim. Kabuklu ekmek. En sevdiğin sokak başındaki dükkanın olanı. Eskiden, ne zaman sana bunu alsam? Çok mutlu olurdun. Gel buraya. Huying, kocandan etkilendin değil mi? Sen biraz yanlış yapsan da, ben erkeğim, erkek gibi davranırım. Nasıl olur da senin gibi küçük bir kadınla uğraşırım ki? Seni utanmaz şey. Defol git buradan diyorum sana. Bir kelime bile dinlemedin mi? Hala kabuklu ekmek getiriyorsun. Ben aç kalmış bir ruh muyum ki sen bir tane kabuklu ekmekle? Benimle yola gelsin. Senin bu kendini beğenmişliğini, bu rahatsız edici varlığını bitireceğim bugün. Bugün. Sana dünyanın ne kadar tehlikeli olduğunu göstereceğim. Prens, Deng Hanım'ı gerçekten saraya gelin olarak alacak mısın? 2 kere düşün. Seni zehirli kadın, bana böyle öldürücü bir darbe indirdin. Seni dövmek hafif kaldı. Eğer bir daha gelmeye cesaret edersen. Dikkat et, seni hadım ederim. Seninle evlenmeyi kabul etmem. Zaten büyük şans bulmuşsun. Seni dişi kaplan. Benden ayrıldıktan sonra kim seni almak ister? Ying. Elin acıdı mı? Az önce o kadar sert vurdun, elin uyuşmuştur. Ningwang. Vangie. Siz burada ne yapıyorsunuz? Hedaren, bu soruyu ben sormalıyım. Ying, benim nişanlı prensesim. Sen isimsiz, statüsüz eski kocası. Sürekli onu rahatsız ediyorsun. Beni hiçe mi sayıyorsun? Ne dediniz? Nişanlı prenses? Vangie, şaka yapıyorsunuz, değil mi? Benim Hedaren'le olan ilişkim. Şaka yapacak kadar samimi değil. Vangie, ne düşünüyorsunuz? Siz Vangie'siniz.
İstediğiniz her kadını bulabilirsiniz, üstelik. Deng Huying benimle evlendi. Nasıl sizinle evlenebilir? Ben kabul etmiyorum. He Daren, Ying sizden boşandı. Artık hiçbir ilişkiniz yok. Ben sevdiğim kişiyle evleneceğim. Sizin onayınıza ihtiyacım yok. Wang Ye, aklınızı mı kaçırdınız? O Deng Huying'in neyi var ki? Bak beni nasıl dövdü. Ne kadar vahşi. Üstelik, sağlığı iyi değil, 10 yıllık evlilikte çocuk doğuramadı. Soyunuzu mu kurutmak istiyorsunuz? He Shengengting. Sözlerine dikkat et. Prensesimle çocuk yapıp yapmayacağımız, senin söz hakkın değil. Pekala Deng Huying. Neden ısrarla boşanmak istediğini anladım, demek ki. Ning Wang gibi yüksek bir dala tırmandın. Benim metres alışım. Soyumu devam ettirmek içindi. Sen ise zina yapıyorsun. İffetsizlik ediyorsun. Dilin neden bu kadar bozuk? Deng Huying, ben. Senin Ning Wangfei olma hayalini gerçekleştirmene izin vermeyeceğim. Al şu berbat susamlı ekmeğini. Nişanlı prensese birkaç muhafız tahsis edin. Gece gündüz kapıda nöbet tutsunlar. He Shengting'in yarım adım bile yaklaşmasına izin vermeyin. Emredersiniz. Bu kadar zahmete gerek yok. Eşinki zaten. Benim rakibim bile değil. Sizi yenip yenemeyeceği fark etmez. Sizin karşılaşmanızı istemiyorum. Görmediğim şey beni rahatsız etmez. İyi. Ying, senin Kung Fan bu kadar iyiymiş. Bu He Shengting. Babanın emrindeki generallerdendi. Sana yenilemedi. Ben de babamın emrindeki generaldim. Savaş alanında bulundun. Elbette. Bunlar eski hikayeler, değmez. Daha önce imparator kardeşimden duymuştum. General Deng'in emrinde. Gümüş maske takan, Mao Dao kullanan yetenekli bir savaşçı varmış. Sürpriz saldırılarda usta. Her savaşta süvarilerle arka ve yanlardan ani baskın yaparmış. Türkleri hazırlıksız yakalarmış, gümüş maskeli genç general diye anılırmış. Bu gümüş maskeli genç general, Türklerin kabusuydu. Ama bir savaştan sonra bu kişi kayboldu. Ne canlı ne de ölü bulunabildi, Ying. Sen savaşa gittin, onu tanıyor musun? Tanımıyorum. Ordu işlerini de pek sormam. Doğru. Ne oldu? Türkler yine saldırıyor mu? Evet. Geçmiş yıllarda sonbaharda sadece küçük gruplar saldırırdı. Kışlık malzeme yağmalamak için. Ama bu sonbahar. Kuzey sınırı güvenli değil, birçok sınır kasabası işgal edildi. Halk evsiz kaldı. Saray hiç kimse göndermedi mi? Hiç general yok mu? Generaller azaldı. Buna ek olarak askeri bütçe yetersiz, moral düşük. Askeri bütçe yetersizliği bu yıla özgü değil. Babam ve ağabeylerim de endişeleniyor, sık sık kendi ceplerinden katkıda bulunuyorlar. Ama kuzey sınırını bir adım geri ittiremediler. Şimdiki savunma generali, babamın zamanındaki yetenekli komutanı. Birkaç sınır şehrini art arda kaybetmek, Türklerin küçük bir güç olmadığını gösteriyor. Büyük bir saldırı öncesi keşif, saray dikkatli olmalı. Tamam. İmparator kardeşimi mutlaka uyarırım. Eğer bacağım iyileşseydi, ben de savaş alanına gitmek isterdim. Ülkeyi ve halkı korumak için. Maalesef sağlık sorunum var, hiçbir şey yapamıyorum. Saraydaki Chong'un kütüphanesinde birçok kitap var. Belki kitaplarda hastalığının çözümünü bulabilirsin. Bu yıllarda saray hekimleri birçok tıp kitabı karıştırdı. Onlar bile çaresiz kaldı. Bu bacağım. Muhtemelen iyileşmeyecek. Prens, bana bir kolaylık gösterebilir misiniz? Chong'un kütüphanesine gitmeme izin verin, birincisi. Prens için uygun bir tedavi yöntemi olup olmadığına bakabilirim. İkincisi, ben de görmek istiyorum.
Neden hamile kalamadığımı. Birazdan imparator kardeşimden bir mühür isteyeceğim. Sarayı ve Chongwon kütüphanesine istediğin zaman girip çıkmana izin verecek. Teşekkür ederim, prens. Ying, bana prens demek çok resmi oluyor. Daha önce beni hepçe ağabey diye çağırırdın. Artık çocuk değiliz ki. Ama ben duymak istiyorum. Olur mu? Ağabey. Aferin. Ayıp ya. Güneyde Chongwon kütüphanesi var. Seni götüreyim. Tamam. Shaolihua, bu prensesi gördüğün halde neden selam vermiyorsun? Ne oluyor orada? Hadi, gidip bakalım. Hadi. Bak bugün seni nasıl halledeceğim. Muhafızlar, onu tutun. Bana özür dilemek için yere kapanacak. Ne yapıyorsunuz? Ben büyük prensesim, senin ablanım. Sana nasıl diz çökerim? Bırakın beni. Kötü bir kadının çocuğu da benimle boy ölçüşmeye kalkıyor. Senin annen, babamın. Tahta olmadığı dönemdeki bir hizmetçi kızdı sadece. Babam onu çoktan unuttu. Senin gibi bir kızı olduğunu bile hatırlamıyor. Sen benim neyimin ablasısın? Diz çök. Çabuk diz çök. Burada ne oluyor? Kim karışıyor işe? Büyük amca, sen miydin? Pingyang, ne yapıyorsun? Görgüsüz bir hizmetçi kız bana çarptı. Ben de ona dersini veriyordum. Büyük amca, Sen kimsin? ben büyük prensesim. Shaolihua. Pingyang, neyin var senin? Kendi ablanı bile tanımıyorsun. Büyük amca, benim suçum değil. O birdenbire üzerime çarptı. Gözü görmeyen bir hizmetçi sandım. Hizmetçi olsa bile bu kadar sert davranılmaz. Bak ablanı ne hale getirmişsin. Hemen özür dile. Hayır dilemem. Ben imparatoriçenin öz kızıyım. Kötü bir kadından özür mü dilenirim? Saçma sapan konuşma Pingyang. Biraz önce gerçekten tanımamış sandım. Ama şimdi anlıyorum ki onunla kasıtlı olarak dalga geçiyordun. Amca, siz bir erkek olarak beni nasıl yönetebilirsiniz? Jiret, Baba, Pingyang, bunu sana kim öğretti? Amcayla böyle konuşmayı. baba, Amcandan özür dile. baba. Şımarıklık işe yaramaz. Özür dile. Amca, özür dilerim. Ablandan özür dilemelisin. Abla. Sen Lihua'sın. Baba, Yüzüne ne oldu? Kim vurdu? Pingyang. Ablandan özür dile. ona vurdum ne olmuş? Kötü birinden doğan biri. Bana çarptı diye. Beni çok hayal kırıklığına uğrattın. Seni her zaman sevdim. Gücünü kötüye kullanman için değil. Ve siz, prensesi nasıl hizmet ettiniz? Her biriniz 10 sopa yiyeceksiniz. Gidip cezanızı alın. Evet. Fu Wang, büyük prensesi ilaçlamaya götür. Evet, Teşekkür ederim baba. büyük prenses, benimle gelin. HMM. Pingyang'ı şımarttım, kardeşim ve yenge. Güldünüz. Cüret edemem. Majesteleri, bu sarayda hep yükseği övüp alçakları ezme var. Lihua prenses olmasına rağmen prenses unvanı yok. Bu yüzden doğal olarak zorbalığa uğruyor. Hatırlıyorum. Lihua'nın annesi çok erken ölmüş gibi görünüyor. Benim ihmalkarlığım. Yarın Lihua'yı prenses ilan edeceğim. Prenses olarak. Kendi büyük kızını bile unutabilen. Bu imparator yeterince karışık. Ancak kraliçe arka sarayı yönetiyor ama umursamıyor, muhtemelen kasıtlı. Anne, baba Shaolihua için. O kadın bana vurdu. Benim için adalet sağlamalısın. Ne? Baban sana vurdu mu? HMM.
Shaolihua bana çarptı. Benden özür dilemesini istedim. Sonra amca gördü. Beni halka açık bir şekilde azarladı. Sadece bir kez itiraz ettim. Babam da onun tarafını tutup beni cezalandırdı. Bu kabul edilemez. Bu Ningguang, o ikinci evlilik kadınını kesinlikle almak istiyor. Zaten çok sapkın davranıyordun. Şimdi de gençlere kötü davranmaya cüret ediyorsun. Üstelik babam ondan yana. Bir de yanındaki şu dişi kaplan var. İşte bu, onun her işe burnunu sokması yüzünden imparator amcanın dikkatini çekti. Biri topal, biri çocuk doğuramaz. Gerçekten mükemmel bir çift. Sakın saçma konuşma. Yanlış bir şey söylemedim ki. Anne, sen Veliaht Prensi doğurduktan sonra tahta geçtiğinde onların hepsini öldürt. Sen de. Ben, Altı Sarayı yöneten, kuralları belirleyen kişiyim. Bugün, protokollere uygun olarak, Büyük Prenses Shaolihua'yı Prenses Lihua olarak atıyorum. Tüm törenler basitleştirilmiştir. Kurallara sıkı sıkıya uymalı, üstlerin emirlerine karşı gelmemelisin. Oğlunuz, teşekkür ederim anne. Harika, prenses. Prenses, kraliçe ananın emriyle size görgü kurallarını öğretmeye geldik. Diz çökme pozisyonundan başlayalım. Lütfen düzgün diz çökün, belinizi dik tutun. Teyze, prensesin bacağındaki yaralar henüz iyileşmedi. Efendi henüz konuşmadı. Sen ne diye araya giriyorsun? Terbiyesiz şey. Ona vurmaya ne hakkınız var? Hizmetçiler terbiyesiz olunca. Prenses, siz de terbiyesiz oluyorsunuz. Onu öldüresiye dönmek gerekir. Ancak böyle prenses sizi yanlış yola sapmaktan kurtarabiliriz. Gelin, bu hizmetçi kızı götürün. Hayır, prenses. Onu bırakın. Bırakın. Benim adamıma dokunmaya ne hakkın var? Tabii ki benim ve annemin verdiği hak. Seni kötü kalpli. Prenses oldun diye her şey düzelecek sanma. Sana göstereceğim. Aramızda dağlar kadar fark var. Ne bekliyorsunuz? Bu kadını götürün, sopayla dövün öldürün. Hayır. Onu bırakın. Küçüklüğümden beri. Sadece Liu Er benimle kalmaya istekliydi. Prenses Pingyang, lütfen onu affet. Peki öyleyse. Sen diz çök ve benim ayakkabımı yala temizle. O zaman belki düşünürüm. Prenses, yapma. Köleniz ölmeyi tercih eder. Sizin aşağılanmanıza seyirci kalamam. Tokat atın ona. 3'e kadar sayacağım. Kabul etmezsen, onun cesedini toplamayı bekle. 3 2 Prenses. Hayır, prenses. Uslu dur. Beni bırak. Prenses. Durun. Prenses, iyi misiniz? Yine sen. Prenses Pingyang'ı selamlıyorum. Ben sana ayağa kalkman için izin verdim mi? Protokollere göre bir memur eşi prensese selam verdiğinde prenses rica ederim demelidir. Ama prensesin görgü kurallarını pek iyi öğrenemediği anlaşılıyor, bunu unutmuş. Görünüşe göre prensese görgü kurallarını öğreten kişi görevini layıkıyla yerine getirmemiş. Sen küstahsın. Rütbesiz, sıradan bir kadın, ben prensese laf atmaya cüret ediyor. Gelsin biri tokatlasın, bilsin kimin üstün kimin alt olduğunu. Ne oldu, söylenemez mi? Senin bu halin. Sarayın asıl kızına yakışır mı? Her fırsatta gücünle baskı kuruyorsun. Ablana zorbalık ediyorsun. Tongfun Akademisi. Rayı lütfen böyle ediyor. Sen kötü birisin. O adama vardın diye tavuktan tavus kuşu olacağını sanma. Az önce Ningguang'a ne dedin? Sana ne? Büyüklere saygısızlık, ağzına geleni söylüyorsun. Ahlakını köpek mi yedi? Sizler ölümüsünüz. Gidin onu öldürün. Görünen o ki imparatorun dayağı size ders olmamış, öyle mi? Pekala. Ben prenses olarak kendim yapacağım. Kolum kırıldı. Sadece çıktı. Prenses, ölümü arıyorsun. Ne oldu, prenses? Bir daha mı denemek istiyorsun? Sen bekle.
İmparatoriçe, Prenses Pingyang şımarmaya alışkın. Kesinlikle sizi kim besleyecek? Özür dilerim. Ben seni batağa sürükledim. Müdahale etmeyi seçtiğim anda onun intikamından korkmuyordum. Asıl sen sarayda tek başına, kimsesiz. Her şeyde dikkatli olmalısın. HMM. Wing, duydum ki rahatsızlanmışsın. İyi misin? Majesteleri. O sözde gelecekteki Ning Wang eşi çok ileri gidiyor. Bizim kızımıza böyle kötülük yapmaya cüret etti. Onun için adalet sağlamalısınız. Neler oluyor? Bugün ben iyi niyetle ferman çıkardım. O büyük prensesi Li Hua prensesi olarak atadım. Ve ona bir hanımefendi gönderip görgü kurallarını öğretmesini istedim. Ama o sadece minnettar olmak şöyle dursun. Ağzına geleni söyleyip hanımefendiyi aşağıladı. Pingyang o çocukta. Düşünmeden konuşan biri, bu hareketin bana karşı büyük bir saygısızlık olduğunu düşündü. Ve onu 2 lafla azarladı. Sonra, oradan geçen Deng Huying, hiçbir şeyi sorgulamadan, Pingyang'ın kolunu çıkardı. Bir yanlış anlama olabilir mi? İmparatoriçe her ne kadar asker kökenli, güçlü bir kadın olsa da mantıksız biri değildir. Asıl Pingyang çok sinirlidir, öfkesi parlaktır. İmparator, bir yabancı için kızımıza yardım etmeyi reddediyor. O sizin en sevdiğiniz prensesiniz. Şimdi ise bir piç ve bir daha evlenmiş bir kadın tarafından aşağılanıyor. Başına gelene bak. Ben bile onun adına üzülüyorum. Şöyle yapalım, önce ağabeyimle konuşup durumu netleştireyim, sonra karar veririm. Onun gibi biri zaten prenses olmamalı. Sadece kraliyet ailesini utandırır. Majesteleri ona sert bir şekilde ceza vermeli. Nişanı iptal et. Bu kadar yıldır. Ağabeyim nihayet sevdiği birini buldu. Nasıl onu hayal kırıklığına uğratırım? Sen sakin ol, bebeğine iyi bak, bu konuya gelince. Ben ne yapacağımı bilirim. Majesteleri. Anne, az önce kapı dışarısında duydum. Babam. O 2 kere evlenmiş kadını savunuyor. O ve Prens Song. Aynı anneden kardeş. Araları çok iyi. Ning prensi olduğu sürece Deng Huying'e dokunmayacak. Anne, peki benim ezilmem mi gerekiyor? O benim büyük yengem olursa. Üstelik büyüklük taslayıp beni ezecek. Ağlama. Ben imparatoriçeyim. Onunla başa çıkamaz mıyım? Merak etme. Asla onun Ning prensesi olmasına izin vermeyeceğim. Ying. Ben alırım. Sorun değil, prensim, kendim alabilirim. Bacağımda sakatlık olsa da sana biraz eşya taşıyabilirim. Peki, Ne oldu? Kötü görünüyorsun. Bir şey mi var? bugün Pingyang prensesini yine gördüm. Büyük prensesi eziyordu, dayanamadım. Onu biraz terbiye ettim. Bilmiyorum. Prensime sıkıntı çıkarır mı? Ama ben böyleyim. Dayanamam. Az önce majesteleri sorduğunda senin için açıklama yaptım. Endişelenme. Sana kızmaz. Nereden biliyorsun? Pingyang prensesi ile tartıştığımı. Önceden bilmiyordum. Ama bu olayda kesinlikle Pingyang suçlu. Şüphesiz. Olayın detaylarını bile bilmiyorsun. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Sen o kadar iyisin ki. Nasıl hata yapabilirsin? Üstelik Pingyang'ın geçmişi de var. Kesin onun hatası. İmparatora hatırlattım. Pingyang'ı iyi kontrol etsin. Birini kayırmamalı. O imparator, böyle konuşman sorun olmaz mı? Ahenk küçüklüğünden beri bana bağımlı, imparator olsa da. Benim kardeşim, sorun yok. Daha önce, eğer çocuk istersek, ondan birini evlat edinebileceğimizi söylemişti. Sonra, beğendiğin biri olursa, onu alıp götürürüz. Bu da mı olur? Hiçbirini beğenmezsen de sorun değil. O zaman, ikimiz baş başa yaşarız, bu da iyi. Bunu sonra konuşuruz. Geçmişte incindiğini biliyorum. Demek istediğim, ne kadar büyük sözler verirsen vereyim, seni rahatlatmayabilir. Sözden çok eylem önemli. Merak etme, bir gün. Seni tamamen bana inandıracağım. Tamam. Kraliçe Hazretleri, öğrendim. Deng Huying'in eski kocası He Shengting'in dışarıda birkaç metresi var, bunlardan.
En uzun süreli olanı Liu San. He Shengting'in kuzeni. 10 yıllardır birlikteler. Hatta bir kızları oldu. Şimdi 10 yaşlarında. Bu demek oluyor ki He Shengting, Deng Huiying'den ayrılmadan önce onunla birlikteymiş. Kesinlikle. O zaman iş kolay. He Shengting ve Deng Huiying ayrıldığında dışarıda herkes He Shengting'in nankör olduğunu söylüyordu. Majesteleri memurların öfkesini yatıştırmak için He Shengting'in görevini düşürmüştü. Eğer durum tersine dönerse başı belaya girecek olan Deng Huiying olur. Majesteleri ne yapmayı planlıyor? Şu anda He Shengting ve ailesi zor günler geçiriyor, metresleri de dahil. Bir günlük yiyecekleri bile zor buluyorlar. Deng Huiying'den nefret ediyor olmalılar. Bu kadar iyi bir fırsatı kaçırırlar mı? Siz kimsiniz? Ben He Shengting'in kuzeni ve metresiyim. Hanımefendiyi bekliyoruz. Çıkmazsa burada diz çöküp kalırım. Deng Hanım, He Bey'den ayrıldı. Yakında prensimizle evlenecek, hemen gidin. Gitmiyorum. Hanımefendi başkasına aşık oldu diye. Bizim hayatımızı hiçe sayamaz. Başta Deng ailesinin gücünü kullanıp beni ve kocamı ayırmasaydı ben ve çocuğum yıllarca isimsiz kalır mıydık? Deng Hanım'ın olduğunu söyledi. Onu ve He Shengting'i ayırmış. Gerçek mi bu? Olamaz, o sadece bir dış eş değil mi? Ama Deng Hanım, He Shengting'in asıl karısı. Bilmediğiniz bir şey var. Ben ve kocam kuzeniz. Çocukluktan beri birbirimizi sevdik. Büyüyünce evlenecektik. Ama kuzey sınırında, Kuzey Savunma Generali'nin kızı olarak gücünü kullanıp kuzenimi onunla evlenmeye zorladı. Bizi ayırdı. Kabul etmezse orduda hiç yükselemezdi. Böyle bir şey mi olmuş? Demek kötü olan Deng Hanım'mış. Peki neden He General'in dış eşini azarladı? Neden boşanmak istedi? Belki de çoktan Prens Ning ile birlikte olmuştur. Çok fazla. Hanımefendi, kötü haber. He Shengting'in o dış eşi, Liu Saner, kapı önünde diz çökmüş, gerçeği çarpıtıp başta sizin onu ve He Shengting'i ayırdığınızı ve He Shengting'i sizinle evlenmeye zorladığınızı söylüyor. Onu ve çocuğunu dışarıda süründürdünüz diyor. Saçmalık. He Shengting'in biri olduğunu bilseydim. Onu ister miydim? Ama dışarıda geçen birçok sıradan insan inanıyor. Hepsi onun için üzülüyor. Bu yayılırsa itibarınıza zarar verir. Gidip bir bakalım. Yao Shao, çabuk anne diye seslen. Anne. Ne zaman bu kadar büyük bir kızım oldu, haberim yok. Liu Saner, bu sefer hangi oyunu oynuyorsun? Hanımefendi, kocam görevden alındı. Maaşı yetmiyor. Çocuğa kışlık giysi bile alamıyoruz. Lütfen büyüklük gösterin, çocuğa acıyın. Akraba değiliz, neden senin çocuğuna bakayım? Hanımefendi, başta kocama göz koydunuz. Deng ailesinin gücünü kullanıp bizi ayırdınız. Yoksa ben nasıl onun cariyesi olurdum? Ben onun asıl karısı olurdum. Ve benim çocuğum He ailesinin asıl kızı olurdu. Nasıl bu duruma düşerdik? Şu anki her şeyimiz sizin yüzünüzden. Sorumlu olmamalı mısınız? İğrenç. Ben ve He Shengting. Kuzey sınırda tanıştık. Kuzey sınırı hiç gördün mü? Yanında senin gibi biri var mıydı o zaman? Gözünün önündekini inkar ediyorsun. Dilin çürümesinden korkmuyor musun? Kuzey sınırı gördüm. O zamanlar kuzenim kuzey sınırdaki konağında kalıyordum. O zaman seni görüyordum. Sık sık onu ziyarete giderdin. Sürekli onun peşindeydin. Şimdi Prenses Ning ile evleneceksin. Bunu inkar mı ediyorsun? Bu nasıl biri böyle? Öyle görünüyor ki General He ve kuzeni asıl mağdurlar. Herkesin önünde Liu Sanır'a el kaldırırsam dedikoduya yol açar. Bu mesele çözülmezse sadece Deng ailesinin itibarı zarar görmez, Prenses Ning de etkilenir. Peki kuzey sınırı gördüğünü söylüyorsun. O halde sana sorayım. He Shengting'in o zamanlar kuzey sınırdaki konağı hangi sokaktaydı? Evin kahyasının adı neydi? Mutfağın şefi erkek miydi, kadın mı? Bu ben. Söyleyemiyorum. O zamanlar tüm dikkatim kuzenimdeydi. Bu detaylara nasıl dikkat edebilirdim? Sen bile beni zor duruma düşürüyorsun. Tabutunu görmeden ağlamazsın. Öyleyse resmi makamlara başvuralım. Gelin.
Onları resmi makamlara götürün, mahkemede yüzleşelim. Hayır. Bana dokunma. Deng Huying, onu bırak. Hepiniz onu bırakın. Durun. Kocacığım. Deng Huying, Saner her zaman zayıf ve korunmasızdı. Neden defalarca ona zorbalık yapıyorsun? Başta sen, babanı. Bana baskı yapması için gönderdin, seninle evlenmeye zorladın. Onlara karşı çok suçluyum zaten. He Shengangting bile böyle diyorsa. Görünüşe göre Deng ailesi gerçekten de gücünü kötüye kullanmış. Başta General Deng'in yüksek ahlaklı olduğunu sanmıştım. Ama şimdi görüyorum ki, alçakça davranıyormuş. Ting, beni karaladığın yetmiyormuş gibi. Babamı da mı karalamaya cüret ediyorsun? O, vatanı için savaşarak ölen bir kahraman. Vicdanın köpek mi yedi? General Deng'in savaş başarıları yadsınamaz, doğru. Ama insanları zorlaması da gerçek. Ben He Shengting duygularıma ve doğruluğuma bağlı olduğum için. Onları yan evlilik olarak yanıma aldım. Peki ya Duman Yang? Ve diğer yan evliliklerin? Onlar nereden geldi? Deng Huying, senin vücudun yara izleriyle dolu. Ama ben seni boşamadım. Başka kadınlarla karşılaştığımda bile. Gizlemek zorunda kaldım, üzülürsün diye. Peki ya sen? Beni generalin konağından kovdun, hatta rütbemi düşürmeme neden oldun. Kendisi prenses olacakken. Millet, ben mağdur olanım. Deng hanımın vücudunda yara izleri var. Kocasının onu beğenmemesi normal. Kadın olup kendine saygı duymuyor. Bu. Biliyordum. Bu yöntem Deng Huying'i rezil edecek. Ning Wang bile dedikoduya uğrayacak. Şimdi Feng ailesine haber ver, babama söyle. Sarayda işleri kızıştırsın. Bu sefer kesinlikle Deng Huying'i rezil edeceğim. Evet, hemen Cheng Engong'a haber vereceğim. He Shengangting, yüzün kalmadı mı? Kuzey sınırındayken asıl sen benim hanımımı rahatsız ediyordun. Sinek gibi kovsan da gitmiyordun. Hanımımın vücudundaki yara izleri savaş alanında. Ölüm kalım mücadelesinden kalan. Savaş alanı. Hangi savaş alanı? Onu hiç ordugahta görmedim. Deng Huying, seni bu kız. Savunmak için ne saçma şeyler. Uyduruyor. Ting, Liu Saner'le işbirliği yaparak. Beni karalayabileceğini mi sanıyorsun? Yanındaki yardımcı generallerin çoğu durumu biliyor. Onlara doğruyu söyletmeye cesaretin var mı? Onlar benim kardeşlerim. Zaten Deng Huying adlı dişi aslandan. Şikayetçiler, gelseler bile beni desteklerler. Neden cesaret etmeyeyim? Eğer suçum kanıtlanırsa, bana ve anneme ve Saner gibilere özür dileyecek, hatta imparatora. Hatanın sende olduğunu itiraf edeceksin. Cesaretin var mı? Bu kadar pervasız, muhtemelen. O yardımcı generallerle sahte tanıklık yapacak. Durumu bilen diğerleri hala kuzey sınırında, uzak yol. Kısa sürede dönemezler. Kim burada kavga çıkarıyor? Ning Wang Hazretleri. Size kimsenin gelin adayını rahatsız etmemesini söylemedim mi? Burada kavga çıkarıyor. Siz aptal gibi duruyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hepiniz beceriksiz misiniz? Affedin efendim, hemen onları kovacağım. Hey bey, metresinizi ve kızınızı götürmezseniz. Kılıçlarımızın gözü olmaz. Efendim, Deng Huying beni bu hale getirdi. Ama bir açıklama istemekte ne yanlış var? Söylediklerinizin doğru olduğunu kim kanıtlayabilir? Siz mi? Siz bu dışarıdaki kişi misiniz? Yoksa sizin yakın adamlarınız mı? Söylediğiniz hiçbir şey güvenilir değil. Eğer gerçekten adil bir karar verilmesi gerekiyorsa, ben kendim kuzey sınırına adam gönderip durumu açıklığa kavuşturabilirim. Eğer yalan söylediğiniz ortaya çıkarsa, bu hükümdarı aldatma suçudur. He Shengting, gerçekten buna cesaret edebilir misin? Bu soruşturmanın sonucu, prensin kendi sözüyle belirlenecek. Siz prensiniz, yüksek mevkidesiniz ve büyük güce sahipsiniz. Bense, sadece önemsiz, sözü dinlenmeyen küçük bir memurum. Nasıl karşı koyabilirim ki? Bu halinle serseri bir köpekten ne farkın var? Başkaları soruşturursa gücünüzle baskı yaptığınız söylenecek. Soruşturmazsanız da adaletsizlik yaptığınız söylenecek. O zaman ben sizinle burada. Zaman kaybedip neyi tartışıyorum? Defolup gitsinler.
Prens, Deng Huiying'in vücudu yara izleriyle dolu. Onunla evlenirsen pişman olursun. Prense vücudumdaki yara izlerinden bahsetmemiştim. Bunu kasıtlı olarak saklamadım. Çünkü bu izler benim için. Başarılarımın ve onurumun nişanı. Sadece şaşırdım. He Sengting bir asker olarak. Bunu bu kadar önemsiyor. Hatta herkesin önünde açıkça söyledi. Eğer prens de bunu önemsiyorsa, o zaman bu evlilik iptal edilebilir. Ying. Beni ne sanıyorsun? Senin yara izlerin. Savaş meydanında mücadele ederken kazanıldı. Benimce olduğumu. Nankör. Vicdansız biri mi sandın? Üstelik seni seviyorum. Nasıl görünürsen görün, seni seviyorum. Bu sefer He Sengting'ik olduk. Ama olaylar bu kadar kolay yatışmayabilir. Açıkça çaresizlikten saldırıyor, beni ısırmaya çalışıyor. Aldırma. Sen benim prensesimsin. Dışarıdakiler ne derse desin. Seni mutlaka alacağım. Benden faydalanmak istiyorsa, önce benim izin verip vermeyeceğime baksın. Prens, daha önce imparatorun hep bilmek istediğini söylemiştiniz. Gümüş maskeli genç general kim diye. Cevabı size söyleyebilirim. Majesteleri, size sunulacak bir konum var. Son zamanlarda başkentte dilden dile dolaşan Deng ailesinin kızı Deng Huiying, eskiden kuzeyi savunma generalini kullanarak baskı yapmış. He Sengting ile kuzenini ayırmış. Ama şimdi tam tersine dönüp He Sengting'i suçluyor. Bu davranış, ayin ve ahlak kurallarına aykırı. Ben, He Bulut Süvari Subayı adına haksızlığa uğradığını belirtiyorum. Katılıyorum. Bizler başlangıçta Deng hanımefendinin durumuna acıyorduk. Ama sadık bir vatan evladının mirasıdır. Bu yüzden onun için adalet aradı. Ancak o, kötü niyetli birinin önce şikayet ettiğini düşünmemişti. İmparatorluğun zaten askeri gücü azalmıştı. Son yıllarda Türkler saldırganlaştı. İmparatorluk tam da insan kaynağına ihtiyaç duyuyordu. Ben, General Viyu'nun görevine geri dönmesini öneriyorum. Askerlerin kalbini kırmamak için. Biz de katılıyoruz. Beklemiyordum ki. Liang hanedanlığının sarayı, hiçbir yargı gücü olmayan, rüzgarı duyduğunda yağmur yağdığını sanan cahil insanlarla doluymuş. Sadece He Sengting'in dedikodularına dayanarak. Siz, benim nişanlımın hatalı olduğunu düşünüyorsunuz. General Deng'in ruhunun huzur bulamayacağından korkmuyor musunuz? Prens Ning, biz onun Deng Hanım'a aşık olduğunuzu biliyoruz. Her konuda onu kayırıyorsunuz ama bir kadın için. Askeri yetkilileri baskılamamalısınız. Yoksa, Deng Hanım henüz boşanmamışken. Onun ilişkisini mi bozdunuz? Prens Ning. Eğer gerçekten böyleyse, bu centilmenlik değildir. Lütfen Prens Ning, büyük resmi düşünün. Deng ailesinin kızıyla olan nişanı iptal edin, kraliyet itibarını koruyun. Lütfen Prens, büyük resmi düşünün. Bugün, Prens Ning'in evlilik meselelerini bir kenara bırakalım. Benim duyurmak istediğim başka bir şey var. Sevgili vezirler, hiç duydunuz mu? Eskiden General Deng'in emrinde, gümüş maskeli genç bir general vardı. Eşsiz cesaretiyle, Türkleri defalarca yenilgiye uğrattı. Ama o gümüş maskeli generalin kaybolduğu, muhtemelen öldüğü söylenmiyor muydu? Şimdi öğrendim ki, sadece ölmemiş değil, aynı zamanda başkentte. Harika, böyle bir yetenekli generali bulmak, Liang hanedanlığı için gerçek bir şans. Tebrikler majesteleri. Bu gümüş maskeli generalin Türkler üzerindeki caydırıcılığı, General Viyu'nunkinkine kıyasla çok daha fazla. Onun varlığıyla, Türkler artık daha fazla cüret edemeyecek. Gümüş maskeli general ortaya çıksa bile, General Deng'in askeri yetkilileri karalama davranışı. Su götürmez, aşağılık bir durum. Belki de, eski General Deng de onlar için gücünü kötüye kullanmıştır. Bence. Deng ailesinin itibarı kurtarılamaz. Tamam. Daha az konuşun, gümüş maskeli generali içeri alalım. Majesteleri, binbaşı He Yun hala saray dışında bekliyor. Size şahsen durumu anlatmak istiyor. O halde birlikte gelsinler. Gümüş maskeli general ve binbaşı He Yun'u huzura çağırın.
Ben He Shengting, majesteleriniz huzurundayım. Hepiniz ayağa kalkın. Garip. Bu gümüş maskeli genç generalin sesi ve görünüşü neden bu kadar tanıdık geliyor? Hey Wing, ne söyleyeceksen açıkça söyle. Majesteleri, duyduğuma göre Türkler hareketleniyor. Liang sınırında birkaç kez tacizde bulundular. Ben daha önce yıllarca kuzey sınırında bulundum. Türklerle birçok kez çatıştım. Ülkeme hizmet etmek istiyorum. Lütfen majesteleri beni tekrar general olarak atayın. Türklerle savaş başladığında İlk ben savaşacağım ve majesteleri için her şeyimi vereceğim. General He'nin yüksek erdemi gerçekten takdire şayan. Hey Wing, sürekli iddia ediyorsun ki Deng ailesi seni Deng nişanlısıyla evlenmeye zorladı. Bu yüzden kuzenini dışarıda tuttuğunu düzenledin. Bu doğru mu? Ben, Hedaren, iyi düşünmeden önce söyleme. Majestelerinin önünde yalan söylemek, tamamen hükümdarı aldatmaktır. majestelerini aldatmaya cesaret edemem. Söylediğim her şey doğru. Oh, ama ben yıllarca sınırda bulundum. Deng nişanlısını iyi tanırım. Hiç onun seni rahatsız ettiğini duymadım. Aksine duyduğuma göre. General He, Deng nişanlısının peşinden koşmak için. Generalın kapısında aylarca bekledi, kovulsa bile gitmedi. Kuzey sınırında bir süre dedikodu konusu oldu. Sen, Majesteleri, bu kişinin sözlerine güvenilmez. Asıl bu kişinin kimliği benim için şüphelidir. Gümüş maskeli general uzun süredir kayıp. Hiç haber alınamadı. Neden aniden başkente ortaya çıktı? Şüpheleniyorum ki bazı niyetli kişiler majestelerinin yetenek aradığını öğrenip kasıtlı olarak gümüş maskeli generalın kimliğine büründü. Majesteleri, He Shengting'in söyledikleri çok doğru. Belki de Ning Wang'ın düzenlemesidir. Kafaları karıştırmak için. Hedaren. 10 yıl önce Yılan Vadisi'nde zehirli gazdan etkilenip aklını kaybetmiştin. Ben tek başıma içeri girip seni kurtardım. Hedaren o zaman aklı başında değildi, gördüğü herkesi kesiyordu. Seni durdurmak, delice başkalarını yaralamanı engellemek için benden bir darbe aldın. Ve bir yara izi bıraktın. Hedaren yüzünü korumak için. Bu olayı kimseye bahsetmedi, benden başka. Başka kimse bilmiyor. Majesteleri, Hedare'nin tepkisine bakılırsa, bu gümüş maskeli genç general doğruyu söylüyor olmalı. Hedaren, kendi hayatını kurtaran kişiyi tanımaya bile cesaret edemiyor musun? Hedaren, sakın bana seni kurtarmanın. Bir nankör kurt kurtarmak olduğunu hissettirme. Hey Wing, bu doğru mu? Majestelerine cevap verin. Gerçekten böyle oldu. Görünüşe göre gümüş maskeli genç generalın kimliği kesinleşti. O kuzey sınırından biri. Demek ki önce sen Deng nişanlısının peşine düştün. Şimdi bunu nasıl açıklayacaksın? Majesteleri, muhtemelen gümüş maskeli general askeri işlerle çok meşguldü. Olayın iç yüzünü bilmiyor olabilir. Hu Ying bana söylemişti ki, ilk gördüğünde aklına bir şeyler takmış. Deng Hanım'ın ilk ortaya çıkışını hatırlıyorum. Annesiyle birlikte ordugahta değil miydi? Evet, o gündü. Emin misin? Eminim. O gündü. Hu Ying, bana ilk görüşte aşık olmuş. Saçma, bu gerçekten çok saçma. He Shengting, biliyor musun? O gün orduda görünen, Deng Hanım'ın arkasında duran başörtülü kadın. Deng Hu Ying değildi. Onun hizmetçisi Chunlan'dı. Sen nereden biliyorsun? Majesteleri, sanırım gümüş yüzlü general yanılıyor. Hatırlıyorum. O sırada gümüş yüzlü general Türk kampına saldırıyordu. Aylarca savaştı. Bizim ordumuzda değildi. Peki o kadının Hu Ying olmadığını nereden bilebilirdi? Peki ya ben? Deng Hu Ying olsaydım. Ne dedin? Ne? Bu gümüş yüzlü genç general nasıl Deng ailesinin kızı oldu? Evet. İmkansız. Deng Hu Ying nasıl sen olabilirsin?
Majesteleri, 10 yıl önceki baharda ben Türklere saldırdım. 2 ay savaştım, Türk liderinin kafasını kendi ellerimle kestim. Ve onun kurt sembollü madalyonunu geri getirdim. İşte bu, onun kişisel nişanı, eşsiz. Ve sınır askerlerinin gurur duyduğu bir ganimet. Eshenkting'in dediği gibi, o gün. Ben savaşıyordum, nasıl orduda olabilirdim? Ve ona ilk görüşte aşık olup peşine takıldım. Ben, hizmetçimi kılığıma soktum çünkü annem. Yaralanmamdan endişe ediyordu, beni defalarca uyardı. Gümüş yüzlü genç general kimliğimi göstermemem için kadın kimliğime dönmem gerektiğini söyledi. Ben kabul ettim ama o gün Türklerin ani saldırısını duyunca. Annemin engel olmasından korktum, bu yüzden hizmetçime başörtüsü taktırdım. Ve benim gibi giydirdim. Eshenkting'in sözleri delik deşik. Hepsi iftira. Hu Ying. Gümüş yüzlü genç general. Sensin. Yani. Beni kurtaran sensin. Evet. Vücudumdaki senden nefret ettiren yaralar. Hepsi savaş alanından kaldı. Sol omzumdaki yara izi. Senin elinden çıktı. Bilmiyordum. Sanmıştım ki. Hu Ying, beni affeder misin? Sana hakaret etmek istemedim. Sadece çok telaşlandım. Senin Ning Wang'la evlendiğini görmek istemedim. Bu yüzden lafı ağzımdan kaçırdım. Hedaren, hor gördüğün eski karın. Herkesin hayran olduğu bir kahraman. Başarıları da senden üstün. Bu kadar yıl boyunca. Kimliğini gizledi, hiçbir şey istemeden seninle evlendi, yolunu açtı. Seni yükseltti. Ama sonunda karşılığında ihanetini buldu. Ona layık mısın? Hu Ying. Hata yaptım. Aklımı kaçırmıştım. Görevden alınmaya dayanamadım. Bu yüzden sana zarar verdim. Affet beni, yanıma dön. Sence? Mümkün mü? Biliyorum, içinde hala bana yer var. Benden nefret ediyorsun, çünkü sevgiden nefrete dönüştü. 100 günlük eşlik, 100 günlük iyilik. Hele ki biz 10 yıllık eşiz. Hu Ying, sensiz olamam. Yemin ederim, tüm dışarıdaki kadınları ve kızları uzaklaştırabilirim. Sadece bir oğul bırakıp, hayatımı kurtardığın için minnettarlığımı göstereyim. Olur mu? O sahte derinliğini topla, gerçekten iğrenç görünüyor. Eğer gerçekten bana minnettarlığını göstermek istiyorsan bundan sonra. Benden uzak dur, bir daha seni görmeyeyim. Majesteleri. Eshenkting'in hükümleri aldatma suçu kanıtlandı. Affedilemez. Majesteleri, ben kışkırtıldım. O? Kışkırtıldın, öyle mi? Peki nasıl biri? Sana böyle dedikodu yapmayı öğretti? Evet. Majesteleri, Eshenkting sizi aldatmış olsa da. Bu çok büyük bir suç değil. Lütfen ona bir şans verin. Hatasını telafi etme fırsatı tanıyın. Cheng En-gong haklısın. Eshenkting, kuzey sınırını ve Türkleri iyi biliyorsun. O halde kuzey sınırına dön. Umarım, iyi işler başarıp, aklını doğru yolda kullanırsın. İmparator lütfunuza teşekkür ederim. Deng Hanım'ın askeri başarıları büyük, bu sefer de haksızlığa uğradı. Ben, kesinlikle ağır bir şekilde ödüllendirip, seni tazmin edeceğim. Teşekkürler majesteleri. Hadi dağılalım, majesteleri uğurlayalım. Hu Ying, sen beni kurtardın. Neden hiç bahsetmedin? Söylemeye üşendim sadece. Keşke o zaman bilseydim. Keşke yok, erkeğin niyetine değil eylemine bakılır. Yaptığın şeylerden anlaşılıyor ki. Nasıl bir insan olduğun. Madem ki sürgüne gönderildin. O halde bundan sonra düzgün yaşa, bir daha görmeyeyim seni. Çekil. İmparator yarın kuzey sınırına gitmem emrini verdi. 3-5 yıl içinde dönmem mümkün değil. Annem yaşlandı, soğuğa dayanamaz. Sadece başkentte kalabilir.
Aranızdan kim benimle kuzey sınırına gelmek ister? Kim anneme bakmak için kalır? Kocam, bu çocuk daha bir aylık, yolculuğa dayanamaz. Ben kesinlikle başkentte kalıp ona bakarım. Kocacığım, gitmeden önce biz anne oğula. Değerli şeyler bırak, oğlun aç kalmasın. Ay ay ay, her gün sadece para istiyorsun. Oğlumun zor biriktirdiği mal varlığı. Hep sen aldın. Kaynana, benimle konuşurken daha kibar ol. Ya koca giderse, moralin bozulursa? Belki de seni özenle bakamam. Kocam, ben de gelmiyorum. Küçüklüğümden beri üşüğüm. Yojao da bana çekmiş, kuzey soğuğuna dayanamaz. Evet kocam, biz de gelmiyoruz. Demek hepiniz gelmek istemiyorsunuz. Beni orada yalnız başıma bırakıyorsunuz. Yanımda bana bakan bir kadın bile yok. Peki, kim benimle gelmek ister? Onu yan eş yaparım. Hesengting İmparator ve Ning Prensini kızdırdı. Bir daha asla düzelmez. Aptal olan onun boş vaatlerine kanar. İyi, siz vicdansız şeyler. Yıllarca sizi besledim. Ve Huying'i hayal kırıklığına uğrattım. Huying hala olsaydı. Sadece kuzey sınırı değil, gökyüzüne çıksa da yere inse de. Benimle gelmek isterdi. Onu bu kadar seviyorsan, gidip geri getirsen ya. Çok geçmeden, o Ning Prensesi olacak. Seninle gökyüzüne çıkacak vakti yok. Sen. Tamam, gelmiyorsanız gelmeyin. Siz başkentte uslu durun. Annemi ve oğluma iyi bak. Kimin yediğini çalarken yakalarsam. Sopa sopa döverim. Sen, hanımın yanındaki hizmetçisin, hanımım seni görmek istiyor. Benimle gel. Gitmiyorum. Seçme şansın yok. Hanım, sizi kasten suçlamadım. Lütfen beni affet. Seni kim yönlendirdi? Hiç kimse yok. Kocam ve ben size karşı kin besliyorduk. Bu yüzden ağzımdan çıkanı kulağım duymadı. Bu olay çok büyüdü, imparatorun kulağına kadar gitti. Hesengting bile kuzey sınırına sürgüne gönderildi. Sence? Hanım, 10 yaşında bir kızım var. Başıma bir şey gelmemeli. Hanım, Prensesimi karalamadan önce. 10 yaşındaki kızını hiç düşündün mü? Şimdi pişman olmak için çok geç, prensesi öldürmeye teşebbüs ettiğin kanıtlandı. Tamamen benim tasarrufuma bırakılabilir. Söyle. Seni 5 atla parçalatalım mı? Yoksa paramparça mı edelim? prens, yanıldım. Eğer dürüstçe itiraf edersem. Hayatımı bağışlar mısınız? Önce doğruyu söyle, sonra hayatını bağışlayıp bağışlamayacağıma karar veririm. Evet, tanımadığım bir kadın vardı. Bana ne yapmam gerektiğini söyledi ve bana bir miktar para verdi. İş başarılı olduktan sonra bana 2 kat para vereceğini söyledi. Eskiden kocam Deng ailesine güvenerek rahat yaşıyordu. Maaşını biz dışarıdaki ailelerle paylaşırdı. Ama siz onu konaktan kovduğunuzdan beri maddi sıkıntıya düştü ve her şeyi duman yanga saklıyor. Gerçekten çaresiz kaldım. Bu yüzden onun teklifini kabul ettim. Tanımadığın kadın nasıl görünüyordu? O, konuşması biraz ciddiydi. İnsanı nedensiz yere korkutuyordu.
Oh, yanında ayrıca yüzü beyaz, dudakları kırmızı bir erkek duruyordu. Sesi incecikti. Sanki saraydan biri gibi. Tahmin etmiştim. Aklımda bir cevap var. Onu götürün, önce hapsedin. Emredersiniz. Hayır. Hanım, prens, merhamet edin. Saray toplantısında. Çengen Dükü sürekli Hesengting için konuşuyordu. O imparatoriçenin babası. Ben de kısa süre önce Pingyang'ın kolunu kırdım. Sanırım imparatoriçe ile düşman olduk. Pingyang gücünü kötüye kullanıyor. İmparatoriçe olarak onu kontrol etmek bir yana. Hatta kötülüğe yardım ediyor. Şaşmalı değil mi? Onun tarafından pervasız ve terbiyesiz yetiştirilmiş. Saraya gidip bu konuyu imparatora anlatacağım. Sana adaleti getireceğim. Prens, henüz haber vermedik. Ağabey, ne oldu sana? Majesteleri, yaşlıyım ve sakatlığım var. Zorlukla bir eş buldum. Hayatım boyunca tek eşim olacak. Lütfen ona acıyın, onu zorlamayın. Ağabey, önce kalk. Lütfen Ying'i zorlamayın. Ağabey ne diyorsun? O benim gelecekteki yengesim. Ve uzun zamandır aradığım gümüş yüz general, ona iyi davranmalıyım. Onu neden zorlayayım? O zaman neden saray görevlileri Hesengting ve metresini satın aldı? Ying'in itibarını mahvetmeleri için. Ying kendisinin gümüş yüz general olduğunu kanıtlamasaydı. Sebepsiz yere leke almayacak mıydı? Saray görevlileri. İmparatoriçenin işi. İmparatoriçe Pingyang'ı şımartıyor. Ying sadece büyük prensesi. Pingyang'ın zorbalığından korumak istedi. İmparatoriçe kin tuttu. İmparatoriçe olarak dar görüşlü, adaletsiz, yengesine tuzak kuruyor. Bu nasıl halkın saygısını kazanır? Ağabey, bir yanlış anlaşılma olabilir mi? İmparatoriçe hamile. Sabah bulantıları şiddetli, kendine yetemiyor. Bunlarla uğraşacak hali yok. Majesteleri inanmazsanız. O metresi getirin, imparatoriçenin. Görevlileriyle yüzleşsin, o gün sarayda. Kışkırtanlar da Çengen Dükü'nün adamlarıydı. Kendisi de sürekli Ying'i hedef alıyor. Bunu herkes görüyor. Ağabey, önce kalk. Sana söz veriyorum, bu konuda. Yengene bir açıklama getireceğim. Olur mu? İşte bu daha iyi. Aheng. Geldin. Avink, sana bir şey soracağım. Hesengting'in metresi. Dışarıda yengen hakkında söylentiler yayıyor. Senin emrinle mi? Aheng. Bu ne demek oluyor? Deng Huing olayı. Benimle ne alakası var? O kendi dış ilişkisini çözemeyince başına bela aldı. Yetersiz işte. O kadın itiraf etti, ona emir veren sarayda. Yanındaki tüm kızları tutuklayıp. Tek tek sorgulamamı mı istiyorsun? Ben yaptıysam ne olmuş? Pingyang'a nasıl cüret eder? O asıl prenses, 2 kez evlenen biri ona laf edemez. Sadece küçük bir ders verdim. Pingyang, Lihua'ya zorbalık etmeseydi. Ablam müdahale eder miydi? Ablam sadece. Gelecek gelinimiz değil, aynı zamanda sadık bir hizmetgir. Onu üzmemen gerekirdi. Bir kez evlenmiş kadın ne yapabilir ki? Ast üste karıştı. Saygısızlık etti. Aheng, bence sen Ningguang ve ona fazla müsamaha gösteriyorsun. Ben ve Ningguang hem hükümdar tebaayız, hem aynı anneden kardeşiz. Küçükken hep ağabeyim beni korurdu. Sen ve ablam baldızlarısınız, barış içinde olmanızı umuyorum. Bundan sonra sakince hamileliğine odaklan, altı saray işlerine. Geçici olarak imparatoriçeye bırakıyorum. Aheng, Kararım kesin, daha fazla konuşma. muhafızlar. İmparatoriçe hanımefendi, Shaolihua büyüklere saygısızlık etti. Davranışları uygunsuz, prenses unvanını kaldırın.
Ama imparator arka saray işlerini imparatoriçeye bıraktı. Ben imparatoriçeyim. Bir kişiyi görevden almak, onun onayını mı gerektiriyor? Evet. Majesteleri, hürmetlerimle. Ağabey, abla, lütfen kalkın. Oturun. Abla, önceden sana iftira atılmasına üzüldüm. İmparatoriçe Pingyang'ın intikamını almak istedi. Aklı başından gitti, kusura bakma abla. Endişelenmeyin majesteleri. Sadece Prenses Lihua'ya acıdım, dayanamadım. Lihua'yı uzun zamandır görmedim. Nasıl acaba? Demek abla Lihua'yı çok seviyorsun. Fu Wang, Lihua'yı getir. Ablaya gösterelim. Emredersiniz. Son günlerde, ablaya ne hediye vereceğimi düşünüyordum. Dükkan işlettiğini duydum, altına gümüşe ihtiyacın yoktur. Diğer mücevherleri sevip sevmediğini bilmiyorum. İstediğin bir şey varsa söyle bana. Ülkeye hizmet vazifemiz, hediye gerekmez. İmparatoriçe bundan sonra Ying'e zorluk çıkarmazsa. En büyük hediye odur. Kardeşim, merak etme, Aking'i azarladım. Artık sorun çıkarmaz. Majesteleri, Büyük Prenses geldi. Nerede? Ayrıca, ona prenses unvanı verilmedi mi? Neden hala Büyük Prenses diyoruz? Büyük Prenses dedi ki, bu sabah kraliçe onu azarlamış. Ve onun prenses unvanını geri almış. Yani artık prenses değil, sabah boyunca diz çökmüş. Dizleri çok ağrıyor, yavaş yürüyor, ben önden geldim. Size bildirmek için, prenses unvanı çok değerli. Nasıl böyle kolayca alınır? Kraliçe tamamen saçmalıyor. Büyük Prenses geldi. Oğlunuz, babamı selamlıyor. Majesteleri, Lihua'nın ayağa kalkıp konuşmasına izin verir misiniz? Elbette, Lihua, hemen kalk. Lihua, kraliçe neden aniden seni cezalandırdı? Oğlunuz da bilmiyor, kraliçenin yanındaki kadın memur. Bugün aniden gelip beni azarladı. Büyüklere saygısızlık ettiğimi söyledi. Davranışlarım uygunsuz diyerek unvanımı aldı ve beni bahçede 2 saat diz çökmeye mahkum etti. Ama bu son günlerde oğlunuz kraliçeyi hiç görmedi. Ona saygısızlık da etmedi. Sormaya gerek yok. Kraliçe majestelerinin onu cezalandırmasına içerlemiş. Tüm öfkesini Lihua'ya yöneltmiş. Daha önce de söylemiştim. Kraliçe dar görüşlü. Majesteleri inanmamıştı. Ben, Majesteleri, daha önce sormuştunuz, kızınız ne istiyor diye. Kızınız düşündü. kraliçe hanım, lütfen söyleyin. Kızınız, Lihua'yı evlat edinmek istiyor. Daha önce Ning Prensinden duymuştum. Çocuklarınızdan birine bize evlatlık verebileceğinizi söylemişti. Kızınız Lihua'yı istiyor, olur mu? Bu sözü ben söylemiştim. Eğer kraliçe hanım, Lihua adlı bu çocuğu seviyorsa, onu prenslik sarayına götürebilir. Bu konuda Lihua'nın fikrini de sormak gerek. Lihua, bizim kızımız olmak ister misin? Bir süre sonra ben ve prens evleneceğiz. Düğünden sonra seni prenslik sarayına getiririz, olur mu? Kraliçe teyze, ben sizin ve kral amcanın kızı olmak istiyorum. Peki ya prens? Ying, madem sen böyle istiyorsan, benim. Reddetme gibi bir durumum olamaz. Ayrıca bu çocuk seninle bağlantılı. Ben de onu seviyorum. Bu çok iyi oldu. Ying, nasıl oldu da aniden? Lihua'yı evlat edinmeyi düşündün? İlk olarak bu çocuğa gerçekten çok acıyorum. Sarayda yapayalnız, kraliçe de erdemsiz. Kral da onu umursamıyor, onu böyle bırakmaktansa. İhmal edilip zaman kaybetmesi yerine onu yanıma alayım dedim.
İkincisi de kendimin çocuk sahibi olamayacağımdan korktum. Onu alarak kendi çocuğumuzu edinmiş olduk sayılır. Ying, çocuk meselesini dert etme dedim. Ama bir kızımız olması da büyük bir sevinç. Ying, yakında benim eşim olacaksın. Çok mutluyum. Ying, seni seviyorum. Neden cevap vermiyorsun? Ne cevap vereyim? Az önce mutluyum dedim. Sen de mutlusun dedin. Peki, seni seviyorum dediğimde. Sen de beni. Ben çok duygulandım. Ying gerçekten beni sevmiyor. Neyse, boş ver. Benim kendi kendime hayal kurduğum ortaya çıktı. O halde ben, bundan sonra daha çok çalışıp, bir gün, Ying'in kalbinde bir yer edinebilmeyi umut edeceğim. Ben seni ne zaman sevmediğimi söyledim. Yani Ying, kalbinde ben var mı? Seninle tekerleme çevirmeye hiç niyetim yok. Yine ters yöne kaçtın. Biliyorum. Duman Yang, ölmek mi istiyorsun? Beni evden kovmaya nasıl cüret edersin? Oğlum öğrenirse seni öldürür. Oğlun imparator tarafından sınır bölgesine sürgün edildi. Emir olmadan başkente dönemez. Hala oğlunun uzak diyarlar generali olduğunu mu sanıyorsun? Seni saygısız, itaatsiz şey. Ne olmuş yani? Bu konaktaki hizmetlilerin maaşlarını ben ödüyorum. Onlar da sadece beni dinler. Seni ihtiyar herif. Bütün gün kusur bulup duruyorsun. Sana kim dayanabilir ki? Ben. Seni bir zehirle öldürmemem bile benim ne kadar iyi kalpli olduğumu gösterir. Eğer bir daha gelip beni rahatsız etmeye kalkarsan, bacaklarını kırdırırım. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Bana kapıyı aç. Vah vah. Oğlum daha yeni sınırlara gönderildi. Gelinim beni evden kovdu. Seni itaatsiz, saygısız şey. Yıldırım çarpsın seni. Duman Niang, içeride saklanacak kadar cesursan. Hiç çıkma dışarı, yoksa her gün buraya gelip ortalığı ayağa kaldırırım. Bakalım bana daha ne kadar dayanabileceksin. Kapıyı aç, aç, kapıyı aç. Defol. Bir daha gelirsen, bir dahaki sefer gübre dökerim. Yarın yine geleceğim. Deng Huying. Ning Prensi bugün evleniyor. Bizzat Deng malikanesine gidip gelini alıyor. Hadi gidip görelim. Ne? Ning Wang evlendi mi? Deng Huying o kişi. Gerçekten Ning Wang ile evlendi mi? Ben. Ying, seni almaya geldim. Seni sedanla götüreyim. Söylenene göre Ning Wang çocukluğundan beri bacak rahatsızlığı varmış. Ama yürüyüşünde hiç sorun yok gibi. Evet, normal insanlardan farkı yok. Siz ne anlarsınız? Bu süre zarfında Wang Fei'nin rahat hissetmesi için her gün acıya katlanarak akupunktur yaptırdı. Masaj ve egzersizlerle ne kadar zorluk çekti kim bilir. İşte aşkın gücü bu. Deng Huying, seni kahrolası. Oğlumu mahvettin. Sen ise güzelce evlendin.
Seni insan. Seni asla affetmeyeceğim Deng Quing. Seni belalı. Ne gürültü bu? Önemli değil. Sadece bazı kör insanlar çıldırıyor. Artık seni rahatsız etmeyecek. Gerçekten harika bir çift. Mükemmel bir eşleşme. Ying, sonunda benim karımsın. Ying, bu benim ilk seferim. Bana öğret. Wang Ye doğuştan yetenekli, benim öğretmeme gerek yok. Ying, ne kadar güzel kokuyorsun. Wang Ye az önce ilk seferim dedin, yalan söylüyorsun değil mi? Ying neden böyle diyorsun? Yüksek rütbeli soyluların oğullarının bile eğitmenleri var. Hele ki bir prens için Li Huan'ın annesi. İmparatorun eğitmeni değil miydi? Şimdi anlıyorum o söylentileri. Hangi söylentiler? İç. Söylemesen de biliyorum. Sokak söylentileri, benim kadınlara yaklaşmamamın sebebi, iktidarsız olmam. Peki Ying, sen ne düşünüyorsun? Bu sokak söylentileri, gerçek mi yoksa yalan mı? Tabii ki yalan. Bu kadar emin olmayan cevap, demek ki kontrol. Yeterince doğru değil. Bir daha deneyelim. Gerek yok. Gerek var. Anne, lütfen çay iç. İyi çocuk, çabuk kalk. Tebrikler ağabey, abla. Artık hepimiz bir aileyiz. Birlikte hareket etmeliyiz. İmparatorluk ailesinin itibarını korumalı, aramızı bozmamalıyız. Ying, duyduğuma göre Li Hua'yı. Prensini evlat olarak vermeyi planlıyorsun. Evet, gelinim bu çocuğu çok seviyor, onu ileride. Kendi öz kızı gibi görecek. HMM. Öyleyse, soyacı dairesine vade kayıtlarını değiştirmelerini söyle. Li Hua'yı prenses olarak atayalım. Anne, gelinim bence bu uygun değil. Oh, neden? Gelinim, Li Huan'ın imparatorluk prensesi olarak atanması gerektiğini düşünüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? O bir prensin kızı. İmparatorluk prensesi olmaya hakkı yok. Kuralları bozmayalım. Li Hua bu çocuk, doğduğundan beri öz annesi yok. Şimdi de imparatorluk kızı statüsüyle evlatlık veriliyor. Dışarıdakiler, Li Huan'ın imparator ve imparatoriçe tarafından sevilmediğini düşünebilir, bu da imparatoriçe, ana ve imparatoriçenin itibarına zarar verir. Bu yüzden gelinim, Li Hua zaten İmparatorun kızıdır, imparatorluk prensesi unvanını hak ediyor, evlatlık verilse bile. Hak ettiği saygınlık ve itibar eksiksiz olmalı. Böylece halk da görebilir. İmparator çiftçinin kızlarına olan derin sevgisini, imparatorun kardeşlerine olan saygısını ve imparatoriçe ananın merhametini. Anne, bence Ying haklı. Li Hua'nın evlatlık verilmesi küçük bir mesele. Ama bu yüzden. Memurlar ve halk, imparatorluk ailesinin sevgisiz olduğunu konuşursa, işler ters teper. Bu imparatorluk ailesinin iç işi, dışarıdakileri ilgilendirmez, ben katılmıyorum. Aslında, Li Hua çoktan İmparatorluk prensesi olarak atanmalıydı. Önceden benim ihmalkarlığımdı, imparatoriçe. De muhtemelen üzerinde durmadı. Bu yıllar, bu çocuk çok sıkıntı çekti. İmparator. Sen ne düşünüyorsun? Anne, bence, gelinim haklı. Sonuçta biz Li Hua'ya çok şey borçluyuz. O halde, imparatorluk prensesi olarak atayalım. Unvanı Tayhe olsun. Ne? Bir de unvan mı? İmparator. Bu biraz fazla değil mi? Karar verildi.
Fu Wang. Orta Şansölyelik Bakanlığı'na bir ferman hazırlamalarını söyle. Büyük İmparatorluk kızı Shaolihua'yı Tayhe İmparatorluk Prensesi olarak atayın, ayrıca soyacı dairesine bildirin. Tayhe İmparatorluk Prensesi'nin vade kayıtlarını değiştirsinler. Ning Prensi'nin evlatlığı olarak. Emredersiniz. İmparator. İmparatoriçe, sen altı sarayın efendisi olarak cömert ve şefkatli olmalısın. Her çocuğa eşit davranmalısın. Bu kadar duygusal davranmak yakışık almıyor. Özür dilerim anne, gelinim kontrolü kaybetti. Ne? O hizmetçi kız saraydan kovuldu mu? Ning Wang'a evlatlık verildi. Soy ağacı da onun adına düzeltildi. Hizmetçi işte hizmetçi. İşte böyle cezalandırılırsın. Bu prensesin sonu bu. Layıkıyla. O topalın evlatlığı ol. Topal baba, kısır anne, kimsenin bakmadığı biri. 3 kişilik ailede mükemmel uyuyor. Prenses, başka ne var? Hepsini söyle de bu prensesi mutlu et. Şu. Büyük prenses Tayhe prensesi unvanını aldı. Ne? Tayhe prensesi unvanını aldı. Saraydan atıldı bile. Evlatlık verildi. Nasıl hala prenses olabiliyor? Üstelik Tayhe, bu prensesin unvanı sadece Pingeng. O ne asil doğumlu, ne de hiçbir hizmeti var. Tayhe'yi kim onayladı? Evet, majesteleri. Ama ne? Çabuk söyle. Ama. Ning Wang'ın eşi önerdi. Ning Wang'ın eşi mi? O kısır yaşlı kadın. Gerçekten kraliyete gelince her şeye karışabileceğini mi sanıyor? Kendini gösteriyor. Annem de gerçekten neden müdahale etmiyor? Nasıl izin verir? Babam büyülenmiş, kraliçe hazretleri, majestelerini nasıl ikna edebilir? Ayrıca majesteleri ve imparatoriçe anne, Ning Wang'ın eşini destekliyor. Kraliçe hazretleri bu yüzden öfkeden rahatsızlandı. Ne kadar korkunç. Madem babam bizim için intikam almayacak, kendi yolumuzu buluruz. Prenses, ne yapmak istiyorsun? Sen saraydan çık. Bu prensesin dayısını bul. Ona söyle, bu prenses ve annem. O yaşlı kadın tarafından ezildik. Dayım tam bir afacan, onu cezalandırmak için mutlaka bir yol bulur. Kesinlikle onu iyice cezalandırsın. Emredersiniz. Lihua, burası artık senin odan. Hadi bakalım beğendin mi? Beğendim. Teşekkürler anne. Bu elbisen neden bu kadar eski? Üzerine de pek oturmuyor. Boş zamanımız olunca seni dükkanlara götürür, birkaç yeni elbise alırız. Anne, masraf etmene gerek yok. Düzeltilip giyilebilir. Bu çocuk bir prenses olmasına rağmen bu kadar tedirgin. Kesin bu yıllar sarayda çok acı çekti. Lihua, bilmiyorsun galiba. Annenin adına birçok dükkan var. İçlerinde kumaş ve hazır giyim dükkanları da var. Annen zengin. Bundan sonra ne istersen bana söyle. Peki, Ah, doğru. Doğum günün ne zaman? ben. Hanımefendi. Aslında prensesin doğum günü bugün. Bu. Ah, sorun değil. Anne hemen birilerini ayarlayıp sana güzelce bir doğum günü hazırlatsın. Gerek yok anne. Benim doğum yapan annem. Beni doğururken zor doğumdan öldü. Hep doğum günümü kutlamadım. Öyle mi? Peki en azından güzel bir yemek yiyelim. O zaman. Anne, bana bir kase erişte yapar mısın? Erişte mi istiyorsun? Bugün annen sana elinden geleni gösterecek. Hadi gel, gel. İşte uzun ömür eriştesi. Çabuk tadına bak. Anne, bu hayatımda yediğim en lezzetli erişte. Seni bir kase erişteyle kandırabiliyorum. Sen Tayhe prensesisin. Aslında, prenses olup olmamak umurumda değil. Eskiden sadece bir ailem,
Beni seven ebeveynlerim ve akrabalarım olsun isterdim. Önceden bunun asla olmayacağını düşünmüştüm. Ama şimdi her şey farklı. Beni seven bir annem ve babam var artık. Sonunda bir ailem oldu. Aferin, çabuk ye. Bundan sonra annen yanındayken. Kimse sana zarar veremez. Hadi. Lihua, anne sana birkaç kıyafet seçti. İç odada git dene. Karşıda bir pasta dükkanı var. Oradaki kırmızı fasulyeli kekler çok lezzetli, gidip sana alayım. Tamam, o zaman önce kıyafetleri deneyeyim. Burada seni bekleyeceğim. Prensese iyi bak. Çekil, kenara. Efendim, kölen az önce gözleriyle gördü. Deng Huying bu dükkana girdi. Bu dükkan kesinlikle Deng ailesinin işletmesi. Tamam. Bugün ben bu dükkanı yerle bir edeceğim. Deng Huying'e iyi bir ders vereceğim. Ablam ve Pingyang'ın intikamını alacağım. Hadi gidiyoruz. Efendim, dükkan şu an hizmet vermiyor. Az önce kapıya tabela astık. Belki başka yerde dolaşmak istersiniz. Bu dükkanın sahibi Deng Huying, değil mi? Evet. Sahibimiz Ning Prensesi. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Durun. Seni uyarıyorum. Kıpırdama, yoksa seni bir bıçak darbesiyle öldürürüm. Deng Huying, dışarı çık. Sen kimsin? Lütfen hemen ayrıl. Demek buradasın. Çekil, yolumu kapatma. Küçük hanım. Liuer, ne oldu? Sen kimsin? Dışarı çık. Yoksa sen Deng Huying misin? Olamaz. Deng Huying bir. İkinci evlenmiş yaşlı bir kadın değil miydi? Nasıl böyle? Taze bir genç kız olabilir. Cüret. Anneme nasıl böyle hakaret edersin? Anneciğim. Ah, anladım. Sen onun evlat edindiği. Küçük tatlısısın. Biraz güzelliğin var. Çekil. Ben Taihe prensesiyim. Benden uzak dur. Ne Taihe prensesimiş? İmparator seni umursamıyor bile. Bugün sana dokunsam bile, o benim gibi bir kayınbiraderle uğraşmaz. Anne. Prenses, iyi misin? Lihua, merak etme, annen burada. Kimse sana zarar veremez. Deng Huying, ne büyük cüret. Bana zarar vermeye cüret ettin. Gelsinler. Bağırma. Adamların yere serildi bile. Deng Huying, seni uyarıyorum. Adamlarımı hemen serbest bırak, önümde diz çök ve özür dile, yoksa eniştem seni öldürtür. Sen İmparatoriçe'nin kardeşi, Cheng Endükü'nün oğlusun. Doğru. Ben, senin karşı koyamayacağın biri oluyorum. Demek ki İmparatoriçe ve Pingyang neden hep o şekil davranıyor, seni görünce anladım. Demek Cheng Endükü ailesinin ahlakı bu kadar aşağılıkmış. Sen, kadın, ne dedin sen? Ağzın temiz değilse dayak yersin. Kızıma dokunmaya cüret etmek ölümü hak ediyor. Seni deli kadın. Ölmek mi istiyorsun? Bakalım hangimiz ölmek istiyor? Bana bir daha zarar verirsen, senden geriye bir şey bırakmam. Cheng Endükü'nün oğlunun kötülük yapmadığı iş kalmadığını, birçok iyi kızın başına bela açtığını duymuştum ama hepsi bastırılmış. Kimse peşine düşmemiş.
Bütün dünya bilir ki ablam imparatorun gözdesi. Sen biz Feng ailesine karşı geliyorsun. Bu imparatora karşı gelmek değil mi? Feng ailesi mi, bu ailesi mi, umurumda değil. Göklerin efendisi gelse bile kızıma zarar vermeye cüret eden. Bedelini öder. Anne, ya Feng ailesi senden intikam alırsa? Bırak gitsin. Lihua, merak etme, burayı annen halleder. Sen önce dışarı çık. Prensesi götürün. Emredersiniz. Prenses. Bugün beni öldürmezsen, er ya da geç kızını mahvederim. Prenses, o. Öldü. O, Cheng En-gong'un tek oğlu ve aynı zamanda İmparatoriçe'nin öz kardeşi. Muhtemelen Feng ailesi bu işin peşini bırakmayacak. Gidip resmi makamlara bildir, bu kişiyi tanınmadığını söyle. Sadece prensesin burada alışveriş yaptığını, bu kişinin de prensese suikast girişiminde bulunduğunu söyle. Ben, annesi olarak, onu fark edip öldürdüm. Anlaşıldı. Eğer Feng ailesi resmi şikayette bulunmak istiyorsa, buyursun yapsın. Göreyim bakalım, bu dünyada adalet ve kanun var mıymış? Lihua, ağlama. Anne dedi ya, anne yanındayken. Kimse sana zarar veremez. Feng Sheng. O. Feng Sheng. Bugün dükkanım açık değildi. Prenses dükkanda kıyafet alışverişi yapıyordu. O ve adamları içeri daldı. Prensese suikast düzenlemek istedi. Neyse ki zamanında fark ettim ve onu bıçaklayarak öldürdüm. Böylece prensesin hayatını kurtardım. Ning Prensesi, onun İmparatoriçe'nin kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Cheng En-gong'un oğlu. Ne? Yanılıyorsunuz. İmparatoriçenin öz kardeşi mi? Neden prensese suikast düzenlesin ki? Bilmiyorum, efendim. Belki önce Bay Feng'in cesedini Feng ailesine götüreyim. Geri kalanı imparatora bildiririz. Buyurun. Burada ne oluyor? Vay canına, cinayet işlenmiş. Kim öldü? Ne oldu? Birisi Tai He Prensesine suikast düzenlemeye çalıştı. Ama Ning Prensesi tarafından öldürüldü. Meğerse o hain. Cheng En-gong'un oğlu Feng Sheng'miş. Feng Sheng'in cesareti de ama büyükmüş. Prensesini öldürmeye kalkışmış. O, İmparatoriçe'nin öz kardeşi. Yıllardır her türlü kötülüğü yapıyordu. Bence ölmesi iyi oldu. İçimiz rahat etti. Evet, içimiz rahat etti. Herkes dağılsın. Hadi dağılın. Gidin artık. Prenses, görünüşe göre birçok kişi Feng Sheng'in ölmesini istiyordu. Kötülük yapanın sonu kötü olur. Gidin, onun kötülüklerini herkese duyurun. Cheng En-gong sorun çıkarmak istese bile haklı çıkamaz. Anlaşıldı. Majesteleri, benim tek kardeşim. Deng Huying tarafından öldürüldü. Şimdi babam, beyaz saçlı biri olarak oğlunu kaybetti, kalbi paramparça oldu. Majesteleri, size yalvarıyorum. A Sheng için adalet sağlayın. Deng Huying'i ölüme mahkum et. Ama dışarıda söylenenler, Feng Sheng'in Lihua'ya ilk saldıran olduğu yönünde. Kraliçe sadece çocuğu korumak istedi. Saçmalık. Aşıng. Jolihua'yı tanımıyor bile. Onu öldürmesi mümkün değil. Ning Prensi ve Ning Prensesi geldi. Seni kadın. Majesteleri kraliçe. Kendine çeki düzen ver. Tek erkek kardeşimi bu kadın öldürdü. Bana kendine çeki düzen ver diyorsun. Bu zehirli yılan. Derisi yüzülmeli, kemikleri sökülmeli, atlarla parçalanmalı. Majesteleri, lütfen annemi cezalandırmayın. Annem sadece beni korumak için harekete geçti. Karşıdaki kişiyi tanımıyor bile. Lihua, gerçekte ne oldu? Annemin dükkanında kıyafet değiştiriyordum. O adam aniden içeri daldı. Bana kötü niyetle yaklaştı. Ne?
Seni küçük yalancı. Ne saçmalıyorsun? Kapa çeneni. Majesteleri, ona sizin tarafınızdan prenses ilan edildiğimi söyledim. Umursamadı bile. Sana dokunsam bile dedi. Senin umurunda olmaz, majesteleri. Lihua, Ming prensinin evine evlatlık verilmiş olsa da. Hala sizin öz kızınız. Lihua'yı gerçekten umursamaz mısınız? Başkalarının kızınıza zarar vermesine izin verir misiniz? Nasıl olur? Sen benim öz kızımsın. Başkalarının sana zarar vermesine izin vermem. Feng ailesi olsa bile. Olmaz. Majesteleri, bu küçük yalancının tek taraflı sözlerine inanmayın. Kesinlikle Deng Huing ile anlaşmışlar. Üstelik, Aşıng bilseydi, onun prenses olduğunu ona dokunmazdı. O zaman ben kraliçeye sormak isterim. O dükkan kapalıydı. Kardeşin neden adamlarıyla içeri dalıp kırıp döktü? Amacı neydi? Lihua doğduğundan beri ondan nefret edip ona işkence ettin. Saraydaki herkes biliyor. Şimdi Ning prensinin evine girdi. Siz Deng ailesi hala ondan vazgeçmiyorsunuz. O sadece bir çocuk. Neden ondan nefret ediyorsun? Majesteleri, hayır, Pingyang. Pingyang dayanamadı. Deng Huing bana karşı geldi. Sonra da dayıma söyledi. Amca Deng Huing'i azarlasın. Bu küçük sevimli şey için değil. Hayır. Majesteleri, beni dövdünüz mü? Lihua benim ilk kızım. Benim bizzat atadığım Taihe prensesi. Sen ona sürekli küçük sevimli diyorsun. Gözünde hala ben, hala kraliyet kanı var mı? Ve Pingyang. Lihua'yı tekrar hedef alıyorsun. Sen bir anne olarak. Yol göstermek ve uyarmak yerine sürekli hoş görüyorsun. Onu sınırsız bırakıyorsun. Onda hiç prenseslik yok. Ve erkek kardeşin ölmüş olsa da. Son günlerde onu suçlayan raporlar durmadan geliyor. Ancak şimdi anlıyorum. Bu kadar çirkin iş yapmış. Kraliçe, onun bu çirkin işlerinden gerçekten haberin yok mu? Majesteleri, Sheng benim erkek kardeşim. Sizin de kardeşiniz. Majesteleri, onu affedemez misiniz? Bir prens bile yasaları çiğnerse, sıradan halkla aynı cezayı alır. O bir prens bile değilken, neden onu affedeyim? Kraliçe onu bitirdi, bu da halka hizmet oldu. Majesteleri, Bugünden itibaren, Pingyang'ı kraliyet tapınağına gönderin. Günlük Budist metinleri kopyalayacak, bir adım bile ayrılmayacak. Sana gelince, bu çocuğu doğurduktan sonra, kendi isteğinle kraliçelikten çekil. Lihua, bugün neden majesteleriyle? O sözleri söyledin. Anne sana söylemişti. Bu işlerle uğraşmana gerek yok. Bana ve babanıza bırak. anne benim için Feng Sheng'i öldürdü. Ben de size yardım etmek istedim. Majesteleri beni pek umursamasa da. Saraydan ayrıldığım gün, anladım. Hala biraz suçluluk duyuyordu. Yani, ben, bu suçluluk duygusundan yararlanmak, Feng Sheng'den nefret etmesini sağlamak istedim. Ayrıca, Feng ailesi gerçekten bana hakaret etseydi, onun umursamayacağını da öğrenmek istedim. İyi çocuk. Bu arada C son zamanlarda sarayda. Feng Sheng'i suçlayan birçok kişi var. Senin işin değil mi? Evet, Adalet Bakanlığı'na onunla ilgili dosyaları araştırmasını emrettim. Ve insanları dolaştırarak bu yıllar boyunca işlediği suçları tek tek kanıt toplayıp kanıtları majestelerine sundum. Daha önce duymuştum bu Feng Sheng'in davranışlarının saçma olduğunu. Ama onun işlerini bizzat yaşamamıştım. Ayrıca imparatorun kayınbiraderi olduğu için daha fazla araştırmadım. Ama sana ve Lihua'ya eziyet etmeye başladı. O zaman ölümü göze almak demek, ölmek bile yetmez. Onun adını lekeleyip asla toparlanamayacağı hale getireceğim. Teşekkür ederim C. Ying, bana ne teşekkür ediyorsun? Asıl ben sana teşekkür etmeliyim. O gün, kızımızı sen korudun. Eğer orada ben olsaydım, belki de Feng Sheng'in karşısında duramazdım. Bu yüzden bacağımdaki rahatsızlığı en kısa sürede iyileştirmeliyim. Böylece, ileride ne olursa olsun, senin ve Lihua'nın önünde durup, sizi koruyabilirim. Bu kadar emin konuşuyorsun. Acaba? Kesin bir tedavi yöntemini buldun. Saray hekimi dedi ki, Şifacılar Vadisi'nin reisi, düşmanlarından kaçmak için
10 yıl boyunca dış dünyadan uzak durmuş. Şimdi düşmanları ölmüş. O da vadisine dönmüş. Eğer o el atarsa, bacağımı iyileştirme şansım çok yüksek. Bu harika bir haber. O zaman Şifacılar Vadisi'ne mi gidiyorsun? Şifacılar Vadisi başkente uzak değil, bir vadiye kurulmuş. Tedavi olmak, başkentte olmaktan daha kolay. O zaman seninle geliyorum. Tamam. Lihua, sen babanla ve benimle birlikte. Şifacılar Vadisi'ne gelmek mi istiyorsun, yoksa başkentte mi kalacaksın? Anne baba yeni evliler. Ben gelmeyeceğim. Siz ikiniz gidin. Seni gidi seni. Tamam, o zaman evde kal. Chunlan'ı yanında bırakıyorum, seni koruması için. Beyefendi, lütfen bana birkaç kuruş verin. Beyefendi. Defol git, pis dilenci, uzaklaş buradan. Ah, ne kadar zavallıyım. Bu ses. Neden tanıdık geliyor? Sensin. Ne oldu? Hesengting'in annesini gördüm. O haline bakılırsa. Muhtemelen Hesengting'in. O metresi tarafından kapı dışarı edilmiş, sokaklara düşmüş. Dilenci olmuş. Ah doğruymuş, kötü insanı ancak kötü insan terbiye eder. Ying, merak etme. Geçen sefer onu uyarmak için birini göndermiştim. Sana tekrar. Sataşmaz. Üstelik o kişi sana önceden o kadar kötü davrandı. Şimdi bu hale düşmesi, kendi yaptığının cezası. Hesengting eğer kuzey sınırında annesinin dilenci olduğunu duyarsa çıldıracaktır. Ying, sen hala onu mu düşünüyorsun? Nasıl mümkün olabilir? O benim için artık sadece birisi. Wang Ermazi sadece ağzımdan çıktı. O zaman hiç bahsetme. O adam, Wang Ermazi'ye bile layık değil. Tamam, o zaman bundan sonra sadece senden bahsedelim, olur mu? İşte bu kadar. Hekim. Karnımdaki çocuk. Ne oldu? Söylesene. Cevap veriyorum hanımefendi. Bu hamileliğiniz zaten başından beri dengesizdi. Bu süre zarfında duygusal dalgalanmalar, çok fazla stres. Bu çocuk muhtemelen kurtarılamayacak. İmkansız. Seni beceriksiz hekim. Karnımdaki çocuk. Dalyang'ın veliaht prensi. Geleceğin imparatoru. Nasıl oldu da böyle kayboluverdi? Bu yaşlı vezir çaresiz. Bu olay kimseye anlatılmamalı. Eğer sızdırılırsa, yarım kelime bile, canını alırım. Ama majesteleri tarafından. Özellikle onun bilmesine izin verme. Karnımdaki çocuk. Kesinlikle sağlıkla doğacak ve üstelik bir erkek olacak. Ahenk. Ne yapıyorsun burada? Ahenk, az önce bir rüya gördüm. Rüyamda biz, 10'lu yaşlarımızdaydık. Sen elimi tutuyordun. Beni hep seveceğini ve birlikte yaşlanacağımızı söylüyordun. Şimdi hiçbiri geçerli değil mi? Benim hatırladığım Avink, saf ve neşeliydi. Biraz sabırsızdı belki, ama asla insan canını hiçe saymaz. Gücünü kötüye kullanmazdı. Şimdiki sen, o günlerden hiç mi iz taşımıyorsun? Ahenk. Senin ve benim çocuğumuz neredeyse doğacak. Sen hep benim sana bir veliaht doğurmamı diledin. Ama tam 3 aydır. Bu çocuğu görmeye bile gelmedin. Onu artık sevmiyor musun? Doğduktan sonra, imparatoriçeye verilsin. Senin mizacın ve karakterin. Bir çocuk yetiştirmeye uygun değil. Yoksa, bir sonraki Pingyang'ı yetiştirirsin. Peki, her şey Aheng'in dediği gibi olsun. Aheng, bir daha dinle bu çocuğun sesini. Bir daha kucakla beni. Olur mu?
Son kez bile olsa. Sen, Ahenk, artık eş olma bağını gözetmiyorsan, o zaman seni öbür tarafa göndermekten başka çarem kalmadı. C. Neyin var? Az önce bir kabus gördüm. Birden göğsüm feci şekilde sıkıştı. Ne olduğunu bilmiyorum. Şifacı bacağının temelde iyileştiğini söyledi. Bu yüzden ilacı kestik. İlacı kesmeye uyum sağlayamadığın için olmasın. Belki de. Sorun değil. Biraz daha uyu. Vangie, Langfei, kötü haber. Bir şey oldu. Lihua, siz nasıl geldiniz? Ne oldu? Babacığım, sarayda bir şey oldu. Majesteleri, vefat etti. Ne? Ahenk o kadar genç, nasıl aniden vefat edebilir? Şifacılar Vadisi'ndeyken böyle bir haber duymadık. Wang Fi'ye dönüyorum. Haber şimdilik bastırıldı. Henüz yayılmadı. İmparatoriçe anne, güvendiği kişiyi saraydan çıkarıp Ming Prensi'nin sarayına gönderdi. Bizi uyarmak için. İmparatoriçe anne dedi ki, imparator vefat ettiğinde. İmparatoriçe oradaymış ve olayı bir suikastçının işi diye diretmiş. Hemen muhafız alayına saray kapılarını kapatmasını emretmiş. Kimsenin, imparatorun vefat haberini dışarı sızdırmasına izin vermemiş. Muhafız alayı mı? Yoksa muhafız alayı imparatoriçenin elinde mi? Öyle görünüyor. Daha önce duymuştum. Feng ailesinin bir piç kızı varmış. Muhafız alayı yardımcı komutanıyla evlenmiş. Sanırım o olmalı. İmparatoriçe ve Odamat'la birlik olup isyan planlamışlar. Muhafız alayı yardımcı komutanı, bu kadar hassas bir pozisyon. Akrabalık bağ kurmak son derece uygunsuz. Majesteleri engellemedi mi? Ahenk ve Feng Wing gençliklerinden beri evlilerdi. O asla Feng Qing'e ve Feng ailesine karşı tedbir almazdı. Bu sefer Feng ailesi başı belaya girdiğinde bile Aheng yine onlara karşı hoşgörülü davrandı. Beklenmedik bir şekilde bu Feng Wing böyle bir kalpsizlik yapıp Aheng'e böyle kötülük etmeye cesaret etti. Yani. O zaman annem de onun elinde. Hizmetçiniz endişeleniyor. İmparatoriçe Ming Prensi'nin sarayından intikam alabilir. Bu yüzden haberi duyar duymaz. Hemen prensesi alıp başkentten ayrıldım. Sizi ve Wangie'yi uyarmak için buraya geldim. C, ne düşünüyorsun? En sevdiğim kardeşimi öldürdü. Onu ve Feng ailesini hayatlarıyla ödetmek istiyorum. Peki. O zaman seninle birlikte geri dönüp kötüleri temizleyeceğiz, hanedanı düzelteceğiz. Wang Fei, şehirden çıkarken duyduk ki, İmparatoriçe bir erkek bebek doğurmuş. Korkarım. İmparatoru öldürüp, küçük prensi tahta çıkararak iktidarı ele geçirmek istiyor. Ama nasıl hatırlıyorum, onun karnındaki çocuk. Sadece 7 aylık. Yoksa ilaç kullanıp erken doğum mu yaptırdı? Ya da bu hiç onun çocuğu değil. Daha önce Anheng'den duymuştum. Feng Qing'in hamileliği hep istikrarsızdı. Saray hekimleri ona sık sık sakin kalmasını söyledi. Anheng, bu çocuk, Ah, o zaman mantıklı. Onun çocuğu. Muhtemelen çoktan ölmüştü. Sadece dışarıya. Hamileymiş gibi yapıyordu. Şimdi imparatoru öldürdü ve saray dışından bir erkek bebek getirdi. İmparatorun meşru oğlu olduğunu iddia ediyor. Böylece tahtı meşru bir şekilde devralabilir. meşru olmasını istiyor. O kadar kolay değil. Nasıl yani? Büyük Liang hanedanı kurulduğundan beri her imparatorun yanında gizli muhafızlar vardır. Bu Feng Qing'in nasıl bir yöntem kullanarak Aheng'i öldürdüğünü bilmiyorum. Gizli muhafızların müdahale etmesine fırsat vermedi. Ama imparator anormal bir şekilde ölürse, gizli muhafızlar mutlaka imparatorluk mührünü alıp götürmeye çalışacak. Yani imparatorluk mührü. Muhtemelen Feng Qing'in elinde değil. Gizli muhafızlar tarafından götürüldü mü? Evet, bu imparatorun aniden ölmesi ve ferman bırakamaması veya sahte ferman düzenlenmesi durumunda özel olarak ayarlanmıştır. Gizli muhafızların sayısı az, sayıca imparatorluk muhafızlarına karşı koyamazlar. Ama imparator ölürse,
İmparatorluk mührünü çıkarmak için canla başla savaşacaklar. Prenses, saraydan biri sizi görmek istiyor. İçeri gelsinler. Suçlu Jimo, Ming prensini selamlar. Jimo, seni hatırlıyorum. Eskiden Aheng'in ders arkadaşıydın. Sonra baban Taşra'da görev aldı. Onunla gitmedin mi? Bildirdiğim gibi prenses, ailemle birlikte başkentten ayrılmadım. İmparatorun gizli muhafızı, onun gölgesi oldum. Anlıyorum. Jimo, bana hemen anlat. Aheng gerçekten öldü mü? Evet, imparator, imparatoriçe tarafından öldürüldü. O zaman, imparatora çok yakındı, ben ve diğer gizli muhafızların. Müdahale etme şansı olmadı. Daha sonra, imparatorluk muhafızları içeri daldı. Kaos sırasında, mühürle birlikte saraydan kaçtım. Prens Ning. İmparatorluk mührü burada. Majesteleri, bu zor zamanlarda görevi üstlenmenizi rica ediyorum. Sarayı temizleyin, devleti güçlendirin. Ne oldu? Birkaç gündür toplantı yok. Evet. Ne yapacağız? İmparatoriçe geliyor. İmparatoriçeyi selamlıyoruz. O nasıl oraya oturdu? Bu ne demek? İmparatoriçe. Ejderha koltuğuna sadece hükümdar oturabilir. Siz baş imparatoriçe olsanız da. Bu pozisyonda oturmaya hakkınız yok. Doğru. Evet. Bugün buraya, tüm bakanlara kötü bir haber vermek için geldim. Birkaç gün önce sarayda bir suikastçı vardı. İmparatora suikast düzenledi. Saray hekimleri günlerce çalıştı. Ama imparatorun hayatını kurtaramadı. Dün, imparator vefat etti. Ne? Bu nasıl olabilir? Evet, bu sarayda. Nasıl suikastçı olabilir? İmparatorla aramız çok iyiydi. Bu kötü haberi duyunca çok üzüldüm. Belki de gökyüzü bana acıdı. Ya da majestelerinin ruhu beni korudu. Bir bebek dünyaya getirdim. Kucağımdaki çocuk. İmparatorun tek meşru oğlu. Ülke bir gün bile hükümdarsız kalamaz. İmparator vefat etti. Meşru oğul tahta geçmeli. Bu doğal ve haklı. Bu yüzden bugün küçük oğlumla birlikte geldim. Bugünden itibaren tahta çıkacak. Sonrasında perde arkasından yöneteceğim. Majesteleri adına bu geniş toprakları koruyacağım. Yaşlı bakan yeni imparatoru selamlıyor. İmparator binlerce yıl yaşasın. Yeni imparatoru selamlıyoruz. Siz, bu isyan. İmparatoriçe nerede? Annem bu kötü haberden dolayı aşırı üzüldü. Yatakta hasta. Şu an kimseyi göremiyor. Peki imparator bir vasiyet bıraktı mı? Suikast aniden oldu. Nasıl? Vasiyet zamanı olsun ama imparator hayattayken benim çocuğumu veliaht ilan edeceğini söylemişti. Ben de vasiyete uymak zorundayım. Bu yüzden tüm bakanlardan küçük imparatoru desteklemelerini rica ediyorum. Ah, olaylar aniden gelişti. Oğlum gökyüzünün emriyle geldi. Ondan başka seçeneğiniz yok. Hainler, gökyüzünün emri nereden gelsin? Nasıl sen olabilirsin? Kimin izniyle silahlarla saraya girdiniz? Yoksa isyan mı çıkaracaksınız? Feng Wing, asıl isyan çıkarmak isteyen sen değil misin? Feng ailesi kötülükler yaptı. İmparator tarafından azarlandı. Kin tutup eşlik bağını unutarak ona acımasızca saldırdın. Sonra saray dışından bir erkek bebek getirdin. İmparatorun kanıymış gibi yaptın. Böylece devlet işlerini kontrol edebildin. Kötü niyetli, ölümü hak ediyorsun. Demek imparatoru öldüren imparatoriçeymiş. Bu çocuk. İmparatorun kanı değilmiş. Bu nasıl olabilir? Saçmalık. Ben hamileyim. Tüm saray biliyor. Eğer bu çocuk kraliyet kanı taşımıyorsa karnımdaki çocuk nereye gitti? Karnındaki çocuk çoktan yok oldu. Sen ise hala hamileymiş gibi yapıp herkesi yanıltıyorsun. Yanındaki kadın memur itiraf etti.
Bu çocuk, Feng ailesinin yan kolundan. Ning Wang, bir kadın memuru ele geçirip, imparatorun kanını inkar etmek mi istiyorsun? Çok acelecisin. Yoksa küçük imparatorun yerine geçip tahta mı oturacaksın? Peki, İmparatoriçe, imparatorun devlet mührü nerede? Devlet mührü mü? Tabii ki sarayda. İnanıyorum ki imparator onu gizli bir yere saklamıştır. Sonra mutlaka bulacağım. Sanırım, sarayı alt üst ettin ama hala bulamadın. Mührün yerini. Değil mi beyler? Devlet mührü burada. Tehlike anında. İmparatorun yanındaki gizli muhafız onu yanında çıkardı. Yanımdaki bu kişi, imparatorun çocukluk arkadaşı. Ve onu gizlice koruyan kişi, Jimov. Beyler, bizzat gördüm. İmparator. Feng Qing'in elinde öldü. Tahtın kötü ellere. Geçmemesi için saraydan kaçıp. Ning Wang'la buluştum. Feng Wing, suçların. Saymakla bitmez. Teslim ol. Suçumu kabul ettireceksiniz. Rüyada. Hadi onları yakalayıp hemen öldürün. Muhafızlar nerede? Ah, O enişten, muhafız komutan yardımcısı, benim tarafımdan öldürüldü. Diğerleri, mührü görünce imparatoru gördüler, hepsi teslim oldu. Beyler, önceki imparator benim öz kardeşimdi. Eskiden ben. Bacak rahatsızlığım vardı. Babam tahtı kardeşime verdi. Ama kötü imparatoriçe ülkeyi mahvetti, kardeşimi öldürdü. Bu bir ulusal yastır. Şimdi bacak rahatsızlığım iyileşti. Devlet ve düzen için bu tahta ben geçici olarak çıkıyorum. Tahta oturup imparator olacağım. yeni imparatoru selamlıyoruz. Çok yaşa, çok çok yaşa. Muhafızlar, Feng ailesini ve yandaşlarını alın ve parça parça öldürün. Emredersiniz. Anne, dün Feng Wing ve Dük Çengen parça parça öldürüldü. Feng ailesi de yok edildi. Aheng'in intikamı alındı sayılır. Pingyang'ı da görmek istemiyorum. Feng'in Aheng'i öldürdüğünü biliyordu. Ama seviniyordu. Tam bir insanlık dışı. Aheng'in kanını taşıdığı için canını bağışladım. Sıradan bir vatandaş yapıp 3000'li uzaklığa sürgüne gönderdim. Hayatının geri kalanını soğuk topraklarda günahları için pişman olarak geçirsin. Aheng'in ölümünü düşündükçe içim acıyor. Yemek yiyesim gelmiyor. Anne, yine de biraz daha yemelisiniz. Ancak böyle. Kardeşimin ruhu huzur bulur. Ying. Bu süre zarfında sarayı düzenlemekle meşguldün, yoruldun. Sen de biraz daha ye. Peki. Ying, ne oldu? Yoksa üşüttün mü? Hekimi çağırın. İmparatoriçe nasıl? Üşüttü mü? Tebrikler majesteleri. Hanımefendinin nabzı, hamilelik belirtisi. Hekim, emin misin? Hanımefendinin nabzı çok belirgin. Kesin olmasaydı, hamile olduğunu söyleyemezdim. Bu harika bir haber. Ying, ben senin asla kendi çocuğun olmayacağını düşünmüştüm. Hamile kaldın. Gerçekten Liang hanedanlığına tanrılar lütuf gösterdi. Ne bekliyorsun? Bu muhteşem habere seviniyor musun? Seviniyorum.
Çok sevindim, Ying. Kendi çocuğumuz olacak. C. Ben kısır olduğumu sanıyordum. Şimdilik bu adam başka. Kendi çocuğumuz da olacak. Majesteleri, sizin ve İmparatoriçe'nin arasının çok iyi olduğunu biliyorum. Başka karıyı almak istemiyorsunuz. Ama İmparatoriçe kısır. Bir devletin veliahtsız olması düşünülemez. Lütfen büyük resmi düşünün ve soyunuzu devam ettirmek için yeni cariyeler alın. Song Wing, söyleme. İmparatoriçe'ye söz verdim. Bu hayatta sadece onu seveceğim. Asla başka eş almayacağım. Majesteleri, yaşlı vezir olarak son kez uyarıyorum. Eğer kabul etmezseniz, bu sütuna kafamı vurarak öleceğim. Vezir Song, hemen ölmeye kalkma. Sözüm bitmedi. İmparatoriçe, benim çocuğumu taşıyor. Saray hekimlerinin teşhisiyle. Büyük ihtimalle ikiz olacak. İmparatora ve İmparatoriçe'ye tebrikler. Hanımefendi, biraz daha gayret. Bebeğin başı çıktı. Biraz daha gayret edin, hanımefendi. Hadi, gücünüzü toplayın. Bebek göründü. Neredeyse çıkıyor. Çabuk. Geliyor. İşte böyle, hanımefendi. Ikının. Hızlı olun. Neredeyse çıkıyor, hanımefendi. Majesteleri, bütün gece gözünüze uyku girmedi. Lütfen dinlenmeye gidin. Ying bütün gece acı çekti. Çok eziyet gördü. Benim çektiğim bu sıkıntı onunkiyle kıyaslanamaz. Nasıl kendi başıma dinlenmeye giderim? Onun yanında olacağım. Doğdu. Küçük bir prens. Duydunuz mu? Bir prens. İlk oğlum oldu. Tebrikler majesteleri. İlk oğlum oldu. Bir tane daha. Yine küçük bir prens. İkizler. Majesteleri, İkizlerim oldu. tebrikler majesteleri. İkizlerim oldu. Bir tane daha. Küçük bir prenses. İmparatoriçe hanımefendi. İmparatoriçe hanımefendi 300 doğurdu. Büyük sevinç. Büyük sevinç. İmparatoriçe 300 doğurdu. 300. Gerçekten 300. Ying, duydun mu? 300 oldu. Bana 3 çocuk verdin. C. Bana öyle geliyor ki, bütün bunlar bir rüya gibi. Eskiden bir çocuğa sahip olmak zordu. Şimdi bir anda 3 tane oldu. Bu bir rüya değil. Bize verilen bir hediye. Ying. Teşekkür ederim. Bundan sonra seni iyi koruyacağım. Çocuklarımızı koruyacağım, ülkeyi de iyi yöneteceğim. Ve halkımı koruyacağım.